Ailemden bahsetmem için küçük yaştan bahsetmem lazım. Ailem fakir bir aileydi. Tabii o zamanlık fakirlik almış yürümüştü, gidiyordu. Ekmeği karneyle alıyorduk. Taş kömürü, nüfus kağıdımızın arkasında damgalar vardı. Yarım ton kömürü veriliyordu. İşte Alman Harbi'nde pencerelerde siyah kartonlarla pencereleri kapatıyorduk. Anne niye kapatıyorsunuz bunları? Uçaklar bizi evi görmesinler diyorlardı. Çocukluğum öyle Fatih Camisi'nin arkasındaki 18. ilkokula başladım ilkokula. Birinci sınıftan sonra ikinci sınıftaydım. Eve geldiğim zaman bir de baktım ki annemle babam ağlıyor. Ağlıyor. Ne oldu dedim, niye ağlıyorsunuz? Ata gitti, ata gitti. Ata nereye gitti? Kim bu ata dedim. Atatürk öldü dediler. Dedim, ben de başladım ağlamaya. Ondan sonra hava kararmak üzereydi. Hiç unutmam. Babam dedi ki, Mazlum çıkar önlüğünü dedi. Seni cenazeye götüreceğim dedi. Daha 8 yaşındaydım. Cenazeye götür. Eminönü'ne babamla beraber gittik. Eminönü avlusunda sabahladık orada. Ertesi günü sabahleyin baba niye gelmedi ata? Niye gelmedi Atatürk dedim. Gelecek bir bando sesi geliyor. Sanki yanımızda çalıyormuş gibi geliyor bando sesi. Tabii İstanbul boş. Tepe başında, Taksim'de Adnan Şenses, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen şarkı okuyor. Biz Fatih Camisi'nin avlusunda top oynarken duruyoruz. Onları dinliyorduk. Bir de baktım ki çalgı sesi geliyor, bando sesi geliyor. Baba dedi, bando geldi. Yok evde şimdi dedi Dolmabahçe'den çıktı. Bu tarafa doğru geliyor dedi bana. Bekledik. Bir de baktım ki konvoy değil de az kişilerle beraber geldi. Fatih Eminönü Camisi'nin önünden geçti. Nereye gidiyor baba dedim. Motora gidiyor dedi. Niye bu camiye gelmiyor dedim. Namazı dedi orada Dolmabahçe'de kılın dedi. Orada motorla dedi Haydarpaşa'ya gidecekler dedi. Haydarpaşa'dan da trenle dedi Ankara'ya gidecekler, orada gömülecek dedi. Ben de başladım ağlamaya. Yani 8 yaşında Atatürk'ün cenazesine katılmış bir kişiyim. Onun dışında bütün liderlerle beraber oldum. Ama liderlerin içinde bana şu lider, hangisi lider senin için daha iyiydi dersen çocuktum. Ondan sonra 17-18 yaşındaydım, geldim. Adnan Menderes'in partisine gençlik kollarında girdim. Böyle bir adam daha görmedim. Adnan Menderes gibi bir adam daha görmedim. Onların hikayesi çok büyük. Böyle kaliteli bir insan. Ne yazık ki o adamı astık kızım. Babam İstanbul'un en eski dondurmacısıydı. Dondurma kaymak diye bir bağırdığı zaman böyle yer yerinden oynardı. Hatta bir hayat mecmuası basmıştı babamın askılarla beraber. Eyüp Sultan'da saray kadınlarına dondurma verirken o dondurma tabakları bile hala evimizde mevcuttur. Hemen para koyarlardı dondurmanın karşılığında. Para karşılığında tabaklardan beraber gelirdi. Babam da Alman Harbi'ne katılmış. Annemle evliyken katılmıştı. Annemin anlattığı ifadeye göre Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde günlerce gitmiş, babamı aramış. Bulamamış. Günlerce. Çünkü babam o ateşlerden yanmış suratı, kulakları sarmış, bezlerle kaplıymış. Ondan sonra bezleri aldıktan sonra son gidişimde babamı tanımış. Babam da çok iyi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Ama şeydi işte, okumamış. Öyle bir insandı. Esnaf bir insandı. Ama kardeşleri, abileri hep üniversiteyi okuyor. Amcamın çocuğu bile tiyatrocu var ya, Arap da oynuyordu. Kadıköy tiyatrosunda Arap. O bile amcamın oğluydu benim. Annem hiçbir iş yapmadı. Evde çocuklara bakmaktan. Çünkü biz de 6 kardeşiz. Dedim ki anne dedim ya 6 kardeşiz diyorsun ama dedim sayıyorum 5 tane. Sayıyorum 5 tane. Niye bu bir tanesi nerede dedim. İşte 4-5 yaşında mıydım, neredeydim o zaman. Dedi ki senin bir abin vardı dedi. Babana kızdı. Baban ona bir tokat attı dedi. Evi terk etti gitti dedi. Askerlik şubesine dedi. Gönüllü askere yazıldı dedi. Askere gitti dedi.
bulamıyoruz kaydını dedi. Annem nerelere müracaat etti, nereye gitti? Erzurum, Aşkale'de abimin adresini buldu annem. Baktım biz çocuğuz, gitti oraya. Yeğenimi de aldı, ufak yeğenimi de aldı götürdü oraya. 15-20 gün sonra geldi. Anne dedim, ne oldu abi? Buldum dedi yerini, abinizin yerini dedi. Çok enteresan şeylerimiz oldu bizim böyle. Ne dedikse Cenab-ı Allah bunu kabul ettirdi. Ondan sonra baktım ki ufak yeğenim ağlıyor yatarken yerde. Anne dedim dürttüm. Bak dedim Sevgi bir dedim bir şeyler söylüyor. Sevgi bir şeyler. Ha dedi Kürtçe dedi su istiyor dedi. Su istiyor dedi. Kalktı su verdi. Hayat o kadar güzel ki, o kadar güzel aşamalarla geldi ki bana. Cenab-ı Allah neler bana nasip etti kızım. Neler nasip etti. Çok mutlu yaşantılar yapardı. Abim benden 4 yaşına gidiyor. Abimi tanımıyorum. Bir de baktım Trabzon'da inzibat çavuşuyum ben. Baktım 2 tane inzibat geldi. Çavuşum dedi. Bir asker geldi dedi. Dedi. Jandarma 2 tane de dedi asker var yanında dedi. Seni çağırıyorlar dedi. Teslim alacaksın dedi. İnanmazsınız bu kadar tesadüfler olmaz kızım ya. Ondan sonra indim merkeze indim. İşte baktım orada teslim kağıdına imza ediyorum. Askerleri teslim alacağım. Trabzon'da görev vereceğim onlara. Alayda askerlik yapacaklar. Teslim alan inzibat çavuşu Mazlum Deniz Kuşu diye yazdım. Bir de baktım orada bir deniz kuşu var. Ahmet Mahir Deniz Kuşu. Jandarma dedim ki bu benim abim. Dedi bizim karakol komutanımız. Nerede? İspir'de. Abimi tanımıyorum. Ben askerken kaçmış ya babamla, kızmış babama gitmiş. İspir'e yerleşmiş. İbir'de çocuk sahibi oldu. Haberim yok. Abimi kağıt üzerinde tanıdım. Hemen bir yazı yazdım. Abi dedim ben Trabzon'da inzibat çavuşuyum dedim. Alay komutanına, bizim merkez komutanına söyledim. Başkan ne dedin? Ne duruyorsun dedi. Çok büyük havam vardı. Trabzonspor'da da İtmal Hoca'yla top oynuyordum. İsmim Trabzon'da da vardı böyle. Herkes seviyordu, sayıyordu. Hemen gitsene dedi. Yok. Sonra izin aldım. Gümüşhane, Bayburt'a geldim. Bayburt'tan İspir'e gideceğim. İspir'e vesayet yok. Askerken vesayet yok. Oraya soruyorum, buraya soruyorum. Baktım bir adama bir daha sordum. Dedi ki İspir'de dedi. Ne yapacağız İspir'de? Dedim abim orada karakol komutanıymış. Oraya gideceğim dedim. Mahir Onbaşı mı dedi. Evet dedim abim dedim. Bak dedi şu otelin önündeki kamyon yük boşaltıyor dedi. O gidecek İspir'e dedi. Sonra kamyon boşalttı. Gece yarısı o Kelkit yoluyla beraber İspir'e geldik. Şoföre dedim ki hiç unutmam. Abimi ben tanımıyorum. Yani başka bir onbaşıya katılmayayım dedim. Sarılmayayım abi diye dedim. Onu bana dedim uzaktan görünce köye bir girdik. Davullar, zurnalar çalıyor. Bir de baktım önde uzun boylu biri geliyor. İşte dedi senin dedi, işte abin dedi bu dedi. İndim. O bana sarıldı. Ben ona sarıldım. Hemen eve götürdü beni. Eski kuzineler vardı. Sobalar, kuzineler. Orada suyu ısıtmış. Beni bir yıkadı. Ondan sonra kahveye çıktık. Tabii ben çavuşum, o onbaşı. Ama kıdemli onbaşı, jandarma onbaşı. Şimdi ben de abime sesleniyorlar. Ahmet dikkat et. Senin karşıda çavuş var diyorlar. Çok güzel günler. Allah bana çok şeyleri nasip etti. Olmayacak şeyleri nasip etti. Ne istedimse Cenab-ı Allah bana verdi yani. Ne istedimse verdi. Rüyama girdi. Rüyalarım gerçek oldu kızım. Rüyalarım gerçek oldu. Milli Piyango'da da öyle. Milli Piyango çıktı. Parasızım tabii. Bir bilet aldım. Rüyama girdi. Bilet aldım mı Nimet abladı. Nimet abladan bir bilet aldım. Nimet abla. Bir de baktım ki işte bir gün aldım bilet. Bir de baktım ki en büyük ikramiye 100 milyon. En büyük ikramiye 100 milyon. Benimki de çeyrek, yarım biletti. 50 milyon alacağım. Gazetelerde mazlum talih kuşu kondu. Talih kuşunda oğluna da talih kuşu kondu diyor. Gazetelerde manşet oldu. Hiç kendimi kötü imajlı göstermedim hiç kimseye. İşçi emeklisi olarak, çalışkan bir işçi emeklisi olarak, mesleğimde yağlı boyacıydı. Herkese kendimi kabullendirdim. Sinemada en iyi sinemacılık unvanını aldım. Dünyayı beni dolaştırdılar.
Avam bir muhit, Haydar muhiti, avam bir muhit. Böyle her türlü olaylar olacağı bir muhitti. Ondan sonra tabii ilk işi baktım ki böyle en bilek patron kişiye aldı beni. Kişide bile satıyorum, beni deniyor. Bakıyorum ki bilet paraları hesap ediyorum. Verirken de kendisi ene bile oturuyor. Sonra ben oturuyorum. Bakıyorum ki 75 kuruş bilet, 70 kuruş, 75 kuruş. Biletten fazla da 50 kuruş, 75 kuruş bir para var, fazla var. Hesaba da onu da yazıyorum. Baktım kendisi demiş ki arkadaşa, ya sayıyorum paraları. Ben oturuyorum oraya, cebimden de para koyuyorum. Bu nasıl çocuk ya? O fazla parayı da koyuyor oraya demiş. Ondan sonra sinemanın işletmecisi oldum. Tabii avam bir muhitti. Kadınlar, erkekler aynı yerlerde oturuyor. Sinema büyüktü. Ortaya çift yaptım. Bekarlar bu tarafa, kadınlar bu tarafa. Mikrofonla her akşam lütfen dikkat, lütfen dikkat. Hanımlar çocuklarınıza dikkat edin. İki kapımız da açık ama erkekler, bayan müşterilerimiz otursun, lütfen otursun. Sizlerin rahat çocuklarınızın ezilmeden çıkabilmesi için 5 dakika sonra çıkmanızı iltiza ediyor. Lütfen oturun, bir alkış bana. Orada da okey yaptım yani kendime. Her yaptığım işte ödüller aldım. Her yaptığım işte. Ben Fatih'te, Haydar'da doğdum. Haydar Çarşarlan Mahallesi, Çeşme Sokak 5 numara diyor nüfus kağıdımda da. Babam, hesap et benim büyüklerim hep orada doğmuş. Nereden gelmişler belli. Sözle. Babamın babası Tekirdağ tarafından gelmiş diyorlar. Tekirdağ. Ama babam, annem Merdivenköylü annem. Karşılığı Merdivenköylü annem. Nereli olursa o ama çok bir anneye, güzel bir anne, güzel bir babaya sahiptim. Ben de aynı güzellikleri çocuklara yansıttım böyle. Çocukları 2'şer tane, 3'er tane hep okuttum böyle. Üniversiteleri okuttum. Hepsi içtimai mevki sahibi yaptım. Ben ise işçi emeklisiyim. Böyle bir mazlum deniz kuşuyum ben. Herkes beni tanır, 6 tane çocuğum var efendim. En büyük kızım 70 yaşında, Hülya. Ondan sonra da Cüneyt geliyor, Bülent geliyor, Fulya geliyor, Derya geliyor. Böyle hepsi 6 tane, 4 kızım, 2 oğlum var. Hepsi 2'şer tane üniversiteleri bitirmişlerdir. İçtimai mevki sahiplerdir. Hiçbirinin herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Şimdi büyük kızım, 70 yaşındaki büyük kızım biraz evvel aradı. Baba dedi, neredesin falan dedi burada. Her gün ararlar beni ya. Mutlu bir aileyim. Ben de ailemi, çocuklarımı, torunlarımın çocuklarını hep mutlu ettim. Hepsi içtimai mevki sahibi. Şimdi salı gününde bilmem ne köşkte, Tarabya'da bir köşkte torunum, doktor kızımın kızı Kapadokya mı ne diyorlar bir yer dışarıda orada içtimai mevki sahibi orada. Orada oranın bir çocukla nişanlanmış. Bizimkiler gitti oraya. Şimdi orada düğünleri yaptık. Herhalde deniz kenarında, köşkte. Herhalde üşüttüm orada. Fatih bir kere çocukluğumuzda Fatih Camisi'nin önündeki, arkasındaki diyeceğim. Haliç tarafına bakan taraf değil de Vatan Caddesi'ne bakan, caddeye bakan yerde bomboşluk bir araziydi orası. Büyüklerimiz top oynuyordu. Biz tabii o yaşta değildik. Orada onlarla beraber onları seyrediyorduk. Fatih Camisi'nin bu tarafındaki Haliç'e bakan yerde de kapıdan içeri girince Karadeniz Caddesi'ne başlarken sol taraftaki 18. ilkokul vardı. İlkokula orada başladım. Okulunda en tembel insanıydım. Fakat en çalışkan insan gibi gözüküyordum. Zeka oyunumla. Kitapta bir dilim ekmek. Onu çalıştım. Sıra bana geldi. Mazlum deniz kuşu, kalk bakalım dedi. Biraz çarelilik de vardı. Kalktım. Bir dilim ekmek. Her gün yediğimiz bir dilim ekmek için kaç kişi çalışır? Hiç düşündünüz mü? Çiftçi enebele tarlayı sürer, buğdayını eker, buğdayı biçer, fırınlara yollar. Fırınlarda ekmek olur, karşımıza çıkar. Evet. Bak dedi, nasıl çalışmış dedi bana, nasıl işte. Halbuki orada okudum onları. Halbuki orada okudum yani de vallahi ya. Aklım çok iyiydi yani. Zeka oyunum çok güzeldi. Şeytanlığım da çok iyiydi yani. Vallahi. Hala böyleyim. Herkese iyilik yapmışımdır. Hiç kimseye bir kötülük işlememişimdir. Bana kötülük yapanlara dahi kötülük etmişimdir.
Ama Fatih'te de, Haydar'da da sevilen bir insanım. Sevilen bir insanım. Sevilen bir insanım. Ekol olmuşum Haydar'da, Fatih'te. Çocukken Fatih Camisi'nin avlusunda oynardık. Hacı Hasan Bostanı'nda oynadık. Hacı Hasan Bostanı diye bir yerimiz vardı. Hacı Hasan Bostanı'nda. Oranın da bir hikayesi var efendim. Trabzon'a çok iyi torpiller Trabzon'a gittim. Trabzon'da baktım komutan Trabzon amirliği beni söylemiş imtihan eden subaya. Demiş orada bir mazlum deniz kuşu var. Ona bakın dedim. Demiş bir yere yollamayın onu. Baktım sıra bana geldi. Mazlum deniz kuşu kalk bakayım dedi. İnzibatım ama gerçek değilim. Sağa döndüm, sola döndüm. Arkamı dönünce bana dedi ki ne o arkandaki dedi en büyük. Derler ya askere gittiğin zaman tokat yemeden gelemezsin diye. Ne o arkandaki dedi. Fotoğraf makinem efendim dedim. Komutanım dedim. Niye taşıyorsun yanına dedi. Acemi inzibatım diye dedim. Bana silah vermediler dedim. Vay hergele vay dedi bana veren. Sen nerelisin dedi. Fatih'liyim. Fatih'in neresinden dedi. Karadeniz Caddesi'nden dedim. Karadeniz Caddesi'nde Gelen ve Ortaokul var biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Onun karşısında bir arsa var dedi. Orada top oynuyor muydun dedi. Bana bir tokat attı. Demek de evimin camlarını kıran sendin dedi. Yani çok güzel anılarım var çocuklar. Çocukluk anılarım çok güzel. Çok sünnet yaptım bahçemde. Fakir çocuklara sünnet yaptırdım. Fatih tarif edilmeyecek kadar asildi. Tarif edilmeyecek kadar güzeldi. Fatih'in bir ismi vardı. İnanmazsınız. Anne babanın ismi nasıl güzelse Fatih'in ismi de o kadar güzeldi. Birdir bir oynuyorduk. Ondan sonra uçurma uçuruyorduk. Topaç çeviriyorduk. Topaç çevirdikten sonra da çembel oynuyorduk böyle. Çocuk oyunları. Çocuk oyunları oynuyorduk. Mile oynuyorduk böyle. Çok güzel. Yağmurda. Yağmur yağar şakır şakır üşümeyiz. Damın kenarına gel, evin kenarına gelirdik. Böyle durulduk. Fakirlik almış yürümüş. Okula çizmeyle gidiyorum. Günde annemden 5 kuruş para alıyordum. 5 bir kuruş. Bir gün anneme dedim ki anne dedim 3. sınıftaydım. Anne dedim günde bana ne veriyorsun dedim. 1 kuruş dedi. Okulu Fatih Camisi'nin Haliç tarafına bakan kapıdaki 2 tane okul vardı. Haftada ne ediyor anne dedim. 7 kuruş ediyor dedi bana hiç unutmam. Sen bana daha çarşamba günleri 5 kuruş ver senden başka bir şey istemeyeceğim dedim. Ne yapacaksın 5 kuruşu dedi. Küçük pazarda dedim bir sinema var Hatay sineması dedim. Oraya 5 kuruşa sinemaya gideceğim oraya dedim. 5 kuruşa sinemaya gitmeye başladım. Sonra kendim sinemacı oldum. Hem filmlerde oynadım hem filmleri oynattım yani. Filmler oynattım. Her şeyim güzel geçti. Çocukluğum da güzel geçti. Büyüklerim de güzel geçti. Parasız olarak çok güzel bir hayat yaşadım. Hala daha devam ediyorum. İşte çok şükür Allah emekli maaşım epeydir dediğim gibi maaşımı alıyorum. Ama işte ama az ama çok. Hanımın rahmetli olan eşimin maaşı da bana bağlandı. Ondan da maaş alıyorum. İşte çocuklarımın zaten hiçbir şey yok. Bana para ev kendi evimiz. Çocuklarımın kendi evi. Hanım öldükten sonra da o evde yalnız ben yaşıyorum. Fatih'te nasıl biliyor Karadeniz Caddesi'nde rüzgar küçük Mustafa Paşa'ya bakarken Haliç'ten o rüzgar Kasımpaşa'dan bir eserdi. Nasıl eserdi biliyor musun? Kuyruğuna da cilet takardık. Öbür uçuranların kuyruğunu keserdik böyle. Topaç çevirdik. Yağmurda topaç oynardık. Çocukluk çok güzel geçti. Çok güzel. Ramazanlarda çocukken hep camiye giderdik. Duaları nasıl okuyorlar onu seyrederdik. Hayat o kadar güzeldi ki çocukluğumuzda. Fakirlik o kadar güzeldi ki böyle. O kadar güzeldi. Aileler o kadar güzel insanlardı. Hatta bir gün baktım annem dedi ki bana Alman Harbi'nde Sarıoğlan dedi bana, biraz sarışındım o zaman. Sarıoğlan çık dışarı dedi. Bak dedi camı ben kapatacağım dedi. Dışarı çıktı. Siyah şeylerle, kartonlarla camları kapadı. Işık gözüküyor muydu içeriden dışarıdan dedi. Anne biraz gözüküyor buradan dedi. Tak orayı da kapadı. Anne niye kapatıyorsun dedi Alman Harbi'nde. Herkes pencerelerini siyah boyadı. Sonra baktım 3-4 gün sonra
Almanların bir gazetede yazısı çıktı. Türkler, biz Almanya her gün bir vilayet alıyordu. Türkler, biz Türklere bomba yağdıracağız diye evlerini karanlıkta bırakmasınlar. Biz gelirsek gündüz geliriz diye böyle bir gazetede yazı yazdı. Bak hala o yazı aklımda. O zaman o kağıtları kaldırdıktı böyle. Feyzi Paşa Caddesi aşağı caddeydi. Malta'dan aşağı caddesi. Orada Adnan Menderes'te güzeldik. Adnan Menderes o caddenin yapımında. Hatta beraber herkes halk bize söylüyordu. Bunlar gerçek böyle. Uçak mı indireceksin? Başvekilim uçak mı indireceksin? Buraya diyorlardı. Evet o cadde bile yetmiyordu. Fakat bir şeye şahit oldum kızım. İsterseniz onu kayda alın, isterseniz almayın. Almasanız belki daha iyi olacak. Gençlik konularında çalışıyorum. Adnan Menderes'in. Bir de baktım bir haber geldi. Adnan Menderes, Ethem Menderes, Refik Koraltan, Hasan Polatkan, Celal Bayar, Emin Kalafat Balat'a gelecek. Balat diye sahilde bir yerimiz var. Oraya nereye gelecek? Dokuma fabrikasına gelecek. Adalet Dokuma Fabrikası'nı. Ya onlar Balat'ın kötü bir yeri de nasıl gelecekler buraya? Ben de gençlik kollarındayım. Ben de gittim kapıda durdum. Bir de baktım ki Adnan Menderes, Ethem Menderes, Refik Koraltan hepsi geldiler. Teker teker kapıdan içeri girdiler. Süreyya Paşa'nın yeriydi. Fabrikanın ismi Adalet ismiydi. Eşinin ismi Adalet'ti. Adalet Dokuma Fabrikası'ydı. Daha ziyade battaniye yapıyorlardı. Bekledim, niye geldiler buraya? Bazı şeyleri mukayese edeceğim. Burada da etmeyeyim diyorum. Eğer çekim varsa etmeyeyim diyorum. Bir de baktım, çıkmaya başladılar. En önünde Hasan Polatkan, Maliye Bakanı. Elinde bir dosya. Böyle sallaya sallaya çıktı. Bakanım dedim, çok sevinçlisiniz dedim. Sorma dedi. Ben de sormadım, ne var bu elinizde diye. Sonra tabii ben 18 yaşındayım da, altyapıda kayıtlıyım onlarda. Sonra gittim daire işte Demokrat Parti'nin dairesine. Dedim ki böyle ne demek istedi dedi, bana sormayın. Sonra niye gidiyordu dedi. Neydi onlar dedim. Bana dediler ki gençim dedi, mazlumum dedi. Onlar dedi, tapıydı dedi. Ne tapısı dedim. Böyle. Ne oldu sonra dedim. Şimdi Süreyya Paşa'ya gidiyorlar. Diyorlar ki işte Sayın Paşam, nezaket ziyaretinize gelişimizin bir tek sebebi vardı. Hükümetimiz zayıf, devletimiz fakir, camiye çok ihtiyacımız var, hastanelere çok ihtiyacımız var. Eğer kullanmadığınız, nerede olursa olsun, Allah'ın dağında da olmuş olsa, uzak yerde de olsa, oralarda arsalarınız varsa, tapularınız varsa bize verin diye. Süreyya Paşa da dolabını açıyor. Ne kadar tapu varsa hepsini veriyor. Bir haber geldi gençlik kollarına. Adnan Menderes, Ethem Menderes, İstanbul'u tarayacağız. İstanbul'u tanıdık. Adnan Menderes, Celal Bayar, Ethem Menderes, bütün bakanlar orada. Öyle güzel bir yer bulunmadı. Karaköy vapur iskelesine geldik. Tarih verdiler. Karşıya, Kadıköy'e geçeceğiz dedi. Kadıköy'e geldik. Kadıköy'e baktık. Oradan otobüslerle Maltepe'ye geldik. Maltepe'de duruldu. Kalkmama mahsuru var mı? Ondan sonra Maltepe'de duruldu. Adnan Menderes indi. Celal Bayar indi. Adnan Menderes şöyle bir baktı. Sağa baktı. Sola baktı. Allah'ım be dedi ya. Ne kadar güzel bir yer dedi. Bu yol burada, bir yol oradan, bir yol buradan. Ama eksikleri var bu yolun, bağlantıları eksik. Ne eksik burada dedi. Celal Bayar'a falan soruyor. Ne eksik burada? Çocuklar da söylüyor. Kim istiyor şu eksik, bu eksik falan. Yo dedi, böyle yaptı. Burada en evvela dedi, cami eksik. Burada bir cami yapılması lazım dedi. Ondan sonra dedi, bu yolu dedi düzeltmek lazım dedi. Orada onun kararı verildi. Sonra Süreyya Paşa'nın arsasının bulunduğu yere gittik. Sol tarafta, karşı tarafta
Uzak bir yerde. Sırf ağaçlıklı yer. Rahmetli böyle yaptı. Gözümün önünde şimdi. Oh be Allah'ım be dedi. Oh be Allah'ım dedi. Cenab-ı Allah ne istersen bana veriyor dedi Adnan Menderes. Bu kadar güzel bir yer olur mu dedi. Burada ne olur? Buradaki gelenler size soruyorum. Buraya ne yakışır? Buraya ne yakışır? Buraya sanatoryum yakışır. Başbakan bilim dediler. Buraya hastane yakışır. Süreyya Paşa sanatoryumu yapalım buraya dediler. Süreyya Paşa'nın manevi. Süreyya Paşa'nın orası hastane oldu. Herkes verem hastalığından ölüyordu. Bütün hastalıklar verem hastalığıydı. Hastalıklardan çok kişiler öldü. İşte Süreyya Paşa hastanesi oraya yapıldı. O iki hastanenin de yapılışını seyrettim Adnan Menderes, Ethem Menderes. O sonra köprüler, Vatan Caddesi falan sonralar oldu yani. Bütün liderlerle hep beraber oldum. Ve bir hata yaptım. Küçükken bisiklet kiralarıyorlardı 25 kuruş, 25 kuruş. Bindim bisiklete. Küçük Mustafa Paşa'dan karşıya Denizli tarafı Küçük Mustafa Paşa'dan aşağı Denizli caddeye gidiyorum. Durmadan geçtim. Eğer o caddeden bu tarafa geçen bir otomobil olmuş olsaydı bana çarpar ölürdüm. Bir şanssızlık. Duramadım, bisiklete gittim. Bisiklete bindim, bisiklete. Öyle. Küçük Mustafa Paşa'dan bisiklet kiralıyorduk. Yoğurt yarışları yapılıyordu. Yoğurt yarışlarına kapılıyorduk. Balat'taki civil fabrikasında çalıştım 3,5 gün. 3,5 günde 25 kuruş verdiler bana. Onu da gittim geldim parayı alamadım. Gittim geldim parayı alamadım. Bir de baktım 3 tane asker geliyor. Bariyeli asker geliyor 3 tane. Parayı vermeyen kişiye küfür ettim. O da beni kovalamaya başlayınca askerler de geliyor. Arkamda da biri kovalayınca beni tuttu askerler. Yani niye kaçıyorsun oradan dediler. Dedim ki böyle 3,5 gün çalıştım. Bana dedim paramı da vermediler. Ben de bağırdım, çağırdım, küfür ettim dedim. Şimdi beni dövmeye kalktılar. Hemen bariye aldılar. Çivil fabrikasına geldiler. Niye vermiyorsunuz 3 gün çalışıyordum. 3 gün çalıştım 25 kuruş para verdiler. 3 günde 25 kuruş para verdi. O 25 kuruşu Kolombiya gramofon iğne kutusu vardı. Günlerce sakladım o 25 kuruş. Çok güzel bir paraydı 25 kuruş. Evler tahta evlerdi. Tahta evlerdi. İşte 2 katlı evlerdi. Merdivenden yukarı çıkıldı. Sen yürürken ev sallanırdı. Deprem oluyormuş gibi. Ama sağlıklı evlerdi. İşte kiralar ucuzdu. 5 lira. 5 liraydı. Dedemin de 2 tane, 3 tane evi vardı. Bir gün demedi gelin burada oturun diye. 5 lira kira veriyorduk. Baktım bir gün dedi ki geldi. Niye dedi 5 lira kira veriyorsunuz dedi. Benim evim var orada boş duruyor. Niye burada gelmiyorsunuz ben dedi. Sonra birkaç ay bedava oturduk. O da bizden 5 lira almaya başladı. O da bizden 5 lira almaya başladı. Evler çok güzel. Önde bahçeleri vardı. Bir gün evde annemin canı sıkılmış galiba. Kalkmıştı. İşte tabii lamba şişesi vardı 5 numara. Bir de 3 numara vardı. 7 numara, 3 numara. En küçüğünü yakıyorduk yatarken. Yatağı seriyorduk böyle. Yatak böyle seriliyordu. Enemiyle babam, annem, ben, ablam, kardeşim, 6 kardeş böyle yan yana yatıyorduk. Babam sarhoşken böyle anneme bir dokunmuş olsa hepimiz ısırganın içinde oluyorduk. Duvarlarda ısırgan vardı Karadeniz Caddesi'nde. Hala o eski bina duruyor orada. Duvarlarda yapışkanlık ısırgan var. Alıyorduk onu, yatağın etrafına seriyorduk. Tahta kurusu geldiği zaman bize gelmiyordu, yapışıp kalıyordu onlarda. Ya sorma ya, ne güzel fakirlik vardı ya, vallahi ya. Annem bir gün baktım ki canı sıkılmış oturuyor. Karşımızdaki komşu anneme bağırıyor. Firdevs anne, Firdevs anne, hu, buyur komşum hu. Hayır o niye kalktı, hastalık mı? Yok, canım sıkıldı kalktım. Benim de canım sıkılıyor. Hadi çıkalım saate. Bir baktım saat masanın üzerinde duruyor. Vitri gibi. Ne diyorlar? Konsol diyorlar. Eskiden konsol var. Konsolündeki saate bak. Duvardaki saate bak. Saat 3. Kapının önüne hasırlar serildi. Çaylar demlendi. Hadi öbür komşu kalktı, bu komşu kalktı. Komşuculuk böyleydi yani. Komşuluk böyleydi yani. Ne komşuculuk var? Herkes birbirine yardımcı oluyordu. Şimdi 3. katta oturuyorsun. 2. kattakiler, 4. kattakiler ayağından tekmenden vuruyor.
Saat 11'i geçti hala bu gürültü nedir diyor. Kızının nişanı var, kızının sözü var, oğlunun sözü var değil mi? Hadi. Bunlarla hep karşılaştık kızım ya. İstanbul'u, Fatih'i tarif etmek çok zor. Fatih'te Darüşşafaka Lisesi vardı. Fatih'te. Darüşşafaka Lisesi'ne babam orada okuyormuş. Oradan duvardan kaçmış. Onun için bir şey olmamış babam. Duvardan kaçmış. Hepsi aynı evdi. Eski evler, panjurlu evlerdi. O da müteahhit fen yoktu o zaman. Müteahhit fen girmemişti. Orada da çok güzel kişiler vardı. Mesela ilk Hava Kuvvetleri Orgenerali Çetin Arıburun Paşa. Orada oturdu Haydarlı. Deniz Kuvvetleri Orgenerali Haydar'da oturuyor. Ondan sonra Jandarma Genelkurmay Başkanı Sedat Celalson mahallemizde oturuyordu. Paşalar da oturduğu bir muhitte. Okullar çok güzeldi. Ben okullarda hep dernek başkanlığı yaptım. Çocuklarım öğretmenler gününü çok severdik biz. Ben öğretmenler gününde öğretmenlere, ben dernek başkanıyken öğretmenlere izzet ikramda bulunuyordum. Çocuklarım geliyordu, sınıflara giriyordu, öğretmenlik yapıyordu. Onun için bir tanesi de öğretmenliği çok sevmişti. Öğretmenlikten emekli oldu şimdi. Emekli oldu. Fatih'i tarif etmek için Fatih'te yaşamak lazım. Tabii Fatih'in her şeyi güzel. Fatih'te nereye gidiyorsun yukarı? Fatih Dondurmacısı'na gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Yavuz Sultan Selim'e gidiyorum. Fatih. Ne güzeldi. Fatih'in tulumbacıları ile Ok Meydanı'nın tulumbacıları bir iddiaya giriyorlar. Diyorlar ki Fatih mi havadar? Ok Meydanı mı havadar? Babam da tulumbacı. İddiaya giriyorlar. Fatih'ten 3 kişi Ok Meydanı'na gidiyor. Ok Meydanı'nda da 3 kişi Fatih'e geliyor. Saati veriyorlar. O saat geldiği zaman ondan sonra kurbanı kesiyorlar. Kurbanı kesiyorlar. Saatine kurbanı kesiyorlar. Bekliyorlar. Sabah oluyor, öğlen oluyor, akşam oluyor, günü oluyor, bilmem ne. Hala bekliyorlar. Havadar yer deriyoruz ya Ok Meydanı. Ok Meydanı'nda evet, koyunu kokmuş, Fatih'inki kokmamış. Fatih'in en havadar yeri. Fatih'te gelen mülki amirlerde hep güzel insanlar oldu. Halkla beraber olan kişiler oldu. Belediye başkanlarından, Yusuf Günaydın'dan başlarlar. Kimlere? Çok tatlıyı çok yerdim. Kuş üzümü çok yerdim. Siyah üzümden. Dut kurusunu çok severdim. Dut kurusunu. İşte baktım nişanda da dut kurusu vardı. Çok güzel. Avuç avuç yedim dut kurusunu. Bir kuruş veriyorduk. Okulun karşı kapısında 2 sepetten böyle durur. Bir kuruş veriyorduk. Külah yapıyorduk kağıttan. Kağıtlardan koyuyorduk. Bir kuruş veriyorduk. Dünyanın yemişini alıyorduk. Lokum satılıyordu, şeker satılıyordu. Çok güzeldi. Her şey vardı. Gençken. Her şey de ucuzdu. Alınabiliyordu. Neye gidip gider. Keşke o günler nasıl gelecek bir daha gelmez. Öbür tarafta yaşarız inşallah o günlerin. Hiç kötülük etmedim kızım. Hiç kimseye kötülük etmedim. Hep iyilik yaptım. Ne kadar iyilik yaptıysa Cenab-ı Allah beni ödüllendirdi. Hep ödüllendirdi. Çocuklarımı da ödüllendirdi. Çocuklarımı okutmada bana fayda oldu. Piyangoda fayda oldu. 2 numaralı Bülent Deniz Kuşu'na, oğluma, gazetelerde Deniz Kuşu'na talih kuşu kondu falan diye. Büyük kızımın 70 yaşındaki kızımın bir küçüğü. Bir akşam işte koz yatağındayım. Kapı çalınıyor. Hanım diyor ki kapı çalınıyor diyor. Bir bak diyorum aynadan bak. Tanıdığınsa açarsın kapıyı diyorum. Bakıyorum açtı kapıyı. Babam nerede diyorlar. Duyuyorum. Baba yatıyor şimdi kalktı. Büyük oğlumun sesi, büyük kızımın sesi, torunumun sesi. Hemen bir gittim. Baktım hepsi sıradalar. Böyle duruyorum. Hayrola dedim. En büyük ablam vardı. 88 yaşındaydı. Dedim herhalde o vefat etti. Ölüm haberini verdiler. Baba dedi. Buyur bileti dedi baba dedi. Ne bileti evladım dedim.
Milli Piyango'da dedi, 100 milyar çıktı baba dedi. Yarın gider alırsın dedi. Küçük evdeyim. Büyük ev olduğu gibi geliyor. Ondan sonra piyango biletim var. Yok, ertesi günü bütün gazetelerde deniz kuşuna talih kuşu kondu. Deniz kuşuna talih kondu diye. Hiçbir anlattığım gibiydi. Oradaki açısı anlattığım gibi. Birbirlerine hala biraz evvel büyük kızım aradı işte. Baba neredesin? Her saat başı ararlar. Gece saat 10'da başlarlar aramaya. Çünkü ben kulüpte 10'da kulübü Haydar Spor Kulübü'nden çıkıyorum. O Çetin Esmeroğlu telefon ediyor ya size. O beni, yanımda bir arkadaşım da var. Karşıda oturuyor. Arabayla bizi Karaköy'e kadar bırakıyor. Oradan motorla veyahut da vapurla Kadıköy'e geçiyoruz. Orada 19 F'ye biniyoruz. Koz Yatağı'nda iniyoruz yani. Fatih'imizin en güzel mahallelerinden Fatih Camisi'nin arkasında bulunan Haliç Caddesi, Karadeniz Caddesi, Haydar Caddesi'nde ikamet eden kişilerden bahsetmek istiyorum. Bunlar dünyanın en iyi insanlarından bir tanesiydi. Bir kısmı Karadeniz'den Fatih'e, Haydar'a intikal etmişler, oraya yerleşmişler. Bir kısmı da Siirt'ten birçok aileler gelerek Sinan Cami sokağındaki evlere taşınmışlar. Evler deyince şu andaki bildiğimiz evler gibi değil, koskoca evler, saray evleri gibiydi. Yalnız salonları, oturma yerleri hariç salonları 50 metreden aşağı değildi. Büyük saray evleriydi. Herkese kapıları açıktı. Herkesi karşılarlardı. Çok güzel, Fatih'in en güzel adreslerinden biriydi Haydar. Haydar'da oturmak herkese nasip olmamıştı. Çünkü Haydar'ın en büyük özelliği paşaların bulunduğu bir muhitti. Türkiye'nin en iyi paşaları Haydar'da ikamet etmişler. Gerek de Hava Kuvvetleri Orgenerali Tekin Araburun Paşa, gerekse Jandarma Genelkurmay Başkanı Sedat Celleşon, Deniz Kuvvetleri Oramiralleri, bunlar hep Haydar'da doğmuş, Haydar'da büyümüşlerdir. Haydar'da da görevlerini ikamet etmişlerdir. Oradan da emekli olmuşlardır. Haydarlı olmak bir ayrıcalık gibi ben hissediyorum kendimi. Çünkü ben de Haydar doğumluyum. Şu anda da ne kadar yaşım olduğunu da söylememe gerek yok. 93 yaşındayım. 6 yaşından beri de aklım eriyor. Neler söylemişsem doğruluğunu söylerim. İşte kendimden bahsetmek istersem, işte 16-17 yaşında Cibali Sigara Fabrikası'na girdim. Bir fiil 25 sene çalıştıktan sonra da emekli oldum. İşte yazlık sinema çalıştırıyordum. Mesleğim vardı, ayrı geçen mesleğim vardı. Yazlık sinema çalıştırıyordum. En iyi filmleri bazı artistlerle beraber oynadım. Cüneyt Arkın'la Malkoçoğlu serilerinde. Göksel Arsoy çok iyi bir aile dostum. Onun filminde Yıldırım Gürsesler'le, Yıldırım Çınarlar'la beraber çok filmlerim oldu. Tavsiyesiz olarak, fakir bir ailenin çocuğu olarak çok mutlu günlerim oldu. Hala da o mutlu günleri yaşıyorum. Ne var ki işte büyüklerimizi kaybetmemize rağmen ama yine sağlığımın yerinde olarak hayatıma devam ediyorum. Bu güzel günde de burada oluşumun benim için çok büyük bir anısı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hatıralarım doğuş tarihinden beri, 10 yaşından beri bekliyor. Çünkü 8 yaşındaydım, Atatürk'ün cenazesine katıldım. Eve geldiğim zaman ilkokulda Fatih Camisi'nin arkasındaki Karadeniz Caddesi'nde bulunan 18. ilkokulda okudum. 1. 2. sınıfta. İstanbul'u tarif etmek için ne benim gücüm yeter ne de başkalarının gücü yeter. İstanbul'umuz o kadar güzel bir İstanbul'du ki tarihçimizde tarihi yazmakla da bitmez. Kitaplar almaz Fatih'imizi, Haydar'ımızı yazmakla. Çok iyi insanların bulunduğu bir muhit oldu. Bilhassa Karadenizlerin, Siirt eşraflarının İstanbul'a gelişi, Haydar'da yerleşleri, saray evlerinde oturuşları, çocukluğumuzda onlarla beraber oluşumuz, aile fertlerimizle kaynaşmaları
bizi sağlıklı şekilde, terbiyeli şekilde, aileye saygınlık şekilde yetiştirmelerinden kaynaklanmıştır. Biz de şu ana kadar hiçbir saygısızlık hiç kimseye yapmadık. O efendiliğimizle, ailemizin öğretmiş olduğu terbiyemizle bu yaşamıza da geldik. Ne mutlu ki bizlere, ne mutlu ki Fatihli oluşumuza. Şimdi Haydar ismini ben de merak ediyordum. Haydar'ın ismi neden Haydar'a geldi? Bunları yemekli gecelerimde, sahnede günün konularını, kulübün konularını, gidişatımızı anlatırken böyle mikrofonla konuşuyor. Herkesten bir ses geliyordu. Başkan bu Haydar nereden geldi? Haydar Spor nereden geldi diyor. Haydar Spor şu anda 75 senelik bir mazisi olan bir kulüptür. Haydar, diyelim ki böyle şey. Haydar muhiti nereden geldiğini size anlatmak istiyorum efendim dedim. Buyurun dedi. İşte Atatürk İstanbul'da en iyi paşaları İstanbul'da bir toplantıya çağırıyor. Toplantıya çağırınca da İstanbul'da 2 güzide paşa, ikisinin de ismi Haydar ismi. Yalnız bir tanesini Ankara'ya götürüyorlar. Ankara'dan dönüşlerinde Haydarpaşa'ya tren geldiği zaman ana baba günü karşılıyorlar kendilerini. Diyorlar ki ya bu kim geliyor, kim geliyor? Haydarpaşa geliyor, Haydarpaşa geliyorlar. Kim bu Haydarpaşa? Türkiye'nin en iyi paşalarından biri diyorlar. Haydarpaşa gar olarak tanınıyordu. Çocukluğumuzda böyle gar olarak söyleniyordu. Haydar'ın ismi, Haydarpaşa'nın ismi Haydarpaşa olarak oraya verildi. İkinci Haydar ismi, Haydar'da oturan da bir paşanın ismi öyle kalmıştı. Atatürk'e intikal ettiriyorlar. Öbür paşa da çok önemliydi. Ne yapabiliriz Atatürk diye kendilerine soruyorlardı. Nerede oturuyor? Haydar'da oturuyor. Haydarpaşa Haydar'da oturuyor. Haydar'ın ismini de Haydarpaşa'ya verin diye. Haydar'ımızın ismi de Haydarpaşa olarak kabul ediliyor. Haydar muhitimizin ismi de Haydarpaşa'dan esinlenerek o isim Haydarpaşa'dan verilmiş oluyor. O ismine layık olmaya biz çalıştık. Hepimiz Haydarlı olduk. Çoluk çocuğumuzla nüfus kağıtlarında Haydar, benim de nüfus kağıdımdı. Haydar, Şehzadeettin Mahallesi, Çeşme Sokağı yazıyor. Benim de doğuşum Haydarlıdır. Haydarlı olmaktan da gurur duyuyorum. Seyitlerin buraya gelişlerinden biz çok mutluluk duyduk. Çok iyi insanlardı. Karadenizler, Siirtler ihya ettiler. Haydar'da güzellik getirdiler, terbiye getirdiler, ahlak getirdiler, birlik, beraberlik getirdiler. Evlerini açtılar herkese. Evde anahtar yoktu, kilit yoktu. Bir ip vardı. İpi çekiyordun, evden içeri giriyordun öyle. Karnın açsa hemen sarı tel dolaptan yemekleri yiyordun. O çocuklar karnını mı acıtıyordu ev sakinleri böyle. Büyük konaklarda, babam da o konaklarda, babam da çok iyi bir aşçıydı. Ali Necati'ydi babamın ismi de. Çok iyi, İstanbul'un çok efendilerinden biriydi. Ondan da yemeklerini hep babam yapardı. Çok mutluluk içinde büyüdük. Terbiye içinde büyüdük. Hala o terbiyemizle okumadık. Tahsilimiz yok ama hala o güzellikten işte ailemizin göstermiş olduğu ilgi ve alakadan bizi bu yetiştirmelerinden bu yaşa kadar geldik. Ne mutlu Haydarlı olmaktan, ne mutlu bu ailenin bir ferdi olmaktan deniz kuşu olarak da. Şimdi Siirtler İstanbul'a göç edince Fatih'in Sinan Cami Sokağı'na yerleşiyorlar. Bütün Siirtler, Karadenizlerin bir kısmı. Sinan Cami Sokağı büyük bir sokak. Büyük bir sokak. Fatih Camii'nden aşağı inerken, Karadeniz Caddesi'ne inerken sağ taraftan içeri gidiyordu. O caminin içinden o sokağa verilmişti, bir isimdi. Ama o kadar güzel bir isim verilmiş ki Sinan Cami Sokak, camisiyle övünüyor, camisiyle şeref duyuyorduk. Fakat oradaki Sinan Cami Sokağı'ndaki saray evlerine yerleşen Siirtler, Karadenizler Haydar'ı canlandıran kişilerdi. O kadar iyi insanlardı ki biz çocukları yüreklerine basıyorlardı. Kendi çocukları gibi bizi karşılıyorlardı. Evlerine giriyorduk, çıkıyorduk, karnımız aç olduğu zaman yemeklerini yiyorduk, içiyorduk. Babam da onların düğünlerinde, nikahlarında, nişanlarında, sünnet düğünlerinde babam da yemeklerini yapıyordu onlar. Çok mutlu olarak çocukluğumuz geçti. En güzel oyunları da uçuruyorduk, topaç çeviriyorduk, uçurma yağmurda bir oynuyorduk.
yoğurt yağmuruna, yoğurt yarışına katılıyorduk. Çok güzel günlerimiz geçti. Çocukluğumuzda böyle büyüdük işte biz de. Cibali'de bir karakolumuz vardı. Cibali babamız da karakolun içinde türbe olarak duruyordu. Cibali karakolunda o türbeye girdiğimiz zaman orada yatın bir yazısı vardı. Dokunmayın yumurcaklarıma, dokunmayın yumurcak çocuklarıma dokunmayın diye. Sözde gavurlar karşıdan ok meydanından gülle atıyorlarmış. Top olarak gülle atıyorlarmış. O türbede yat da Cibali Baba da elinden tutuyormuş kimse zarar vermesin diye. O türbenin başındaydı. Cibali önemli bir isimlerden de. Sonra işte Cibali'de tiyatrosu oldu. Cibali'nin çok tiyatrosu oldu. Cibali'den yukarıda çıkılınca da işte Haydar'a çıkıyordu. Küçük Mustafa Paşa, Haydar. Çok güzel eski muhitlerdi bunlar. Çocukluğumuzda geçti. Çok efendi insanlar, büyüklerimiz çok efendi insanlardı. Cibali'de Enebiler sigara fabrikası vardı. Ondan sonra Balat'a doğru giderken çivi fabrikası vardı. Balat'a giderken. Çivi fabrikasında 3,5 gün çalıştım. 25 kuruş para aldım. 10 yaşında, 12 yaşındaydım. 3,5 gün çalıştım. 25 kuruş para verdi. Balat'ta çivi fabrikası vardı. Ayvansaray'da. Un fabrikası vardı. Çok güzel küçük Mustafa Paşa'mız vardı. Cibali'miz, Haydar'ımız. Hepsi birbirine bağlı olan yerlerdi. İnsanları çok güzeldi. Büyükleri çok güzeldi. Büyüklerin yanında konuşmamız mümkün değil. Dükkanların önünde tulumba tatlısı yapar. Şekerci Celal abimiz vardı. Küçük Mustafa Paşa'da. Öyle ben 10 yaşındaydım. Böyle bakardım tahta tulumbadan böyle tulumba tatlısı çıkarırdı. Çocuklar ne oldu? Tulumba mı? Yer misiniz? Yer misiniz? Diye. Bize tulumba veriyordu. Tulumba tatlısı veriyordu ya. Ne güzel günlermiş onlar ya. Keşke yeniden dünyaya gelsem de, yeniden de onlar da dünyada olsalar da o güzel günleri bir daha yaşasam diyorum. Hala bin şükürler olsun. Benim yaşadıklarımı da yaşayanlardan kimse kalmadı gibi bir şey. Ya. Komşularımız diye bir kavram yoktu. Ailelerimiz vardı. Komşu ailesi vardı. Hatta günün birinde annem erkenden kalkmıştı. Yer yatağı, bir tane yatak seriliyordu, yer yatak. 6 tane anne, baba, anne, 6 tane çocuk yatıyorduk böyle. Elektrik yok. Gaz lambasıyla yapıyorduk. Baktım annem kalkmış, evin içinde dolaşıyormuş gibi karşı komşu anneme bağırıyordu. Firdevs Hanım, Firdevs Hanım, annemin ismi Firdevs Hanım. Hu, Firdevs Hanım, hu. Annemle çıktı camdan. Hayrola komşum, hu. Hayrola niye böyle kalktınız, dolaşıyorsunuz? Işığı görünce ben de uyandım. Canım sıkıldı. Benim de canım sıkılıyor dedi. Ben duydum. Hemen bir hasır koydular kapının önüne. Saat 3'te çay demlediler. Oturdular orada, sabahladılar. Hiçbir komşu bu saatte ne işiniz var? Bu saatte niye gürültü yapıyorsunuz? Demeleri mümkün değildi. Bir komşuculuk vardı. Komşu da ne yerse bize de düşer derler bir laf vardı ya. Komşu komşuya tabakların içine bir şeyler yollarlardı. O günler ne günlerdi kızım be. O günlere yetiştik biz. Ne mutlu ki bizlere. O günlerin evlatlarıyız yani. O annelerin, o babaların çocuklarıyız yani. Hiç kimse birbirinden kızmaz, birbirine küfür etmezdi. Ama herkes birbirine saygılıydı, sevgiliydi. Böyle kediler bile ev sahiplerini tanırdı. Ev sahipleri eve geleceği zamanın saatini bilirdi. Yollara çıkarlardı, onları karşılarlardı böyle. Cibali'de işte Külah Bey deyince işte kendi kendilerine Külah Bey oluyorlardı. Metrolarda değil de devlete ait yerlerde konserler veriliyordu. Onlarda Külah Bey vardı. Tiyatrolar oynatılıyordu. Sokaklarda geçerken kılık kıyafetleriyle geçiyorlar. Şeyleri burada. Uzun kılıçları burada. Dolaşıyorlardı bayramlarda falan böyle. Alkışları da yazıyordu. Bunlardan içinde babam da vardı. Babam da çok enteresan bir adamdı vallahi ya. Hayat mecmuası bir gün babamın resmini basmış. Kar yağıyor. Babam dondurmacıydı. İstanbul'a saraylara dondurma veren kişiydi. Dondurma tabaklarını saray tabaklarının içine altın karşılığında verir. Dondurmayı veriyormuş. Karşılığında da altın
veriyorlarmış. Eyüp'te, İstanbul'daki bayan kadınlar böyle. Babam da bugün kışın dondurmaya çıkmış. Hayat mecbası, o zaman bir hayat mecbası vardı. Babamın resmini basmış. Necati Baba, kar mı yağıyor, güneş mi açıyor farkında değil. Dondurmaya, diz boyu kar var, dondurmaya çıkmış diye babamın resmini basmıştı yani. Babalarımız ne babaydı ya, vallahi ya. Annelerimiz öyle. Bunlar bir daha gelmez bu kadınlar, bu erkekler bir daha gelmez. Şimdi böyle. Şimdi akşam otobüste gidiyorum 19 ile. O erkekleri görüyorum. Kadıköy'de almışlar alacaklarını. Otobüs şoförü de bir şey söyleyemiyor. Şimdi otobüste sesimi kaybetsinler diye otobüste de bazı şeyler kendi kendine oluyor. Zezurna kişiler otobüslerde ahlakta kalmamış. Ne gençlerde, ne erkeklerde, ne kızlarda, ne kadınlarda. Akşam yine bu rezaleti otobüste yaşadım 19 F'de. Bildiğin gibi değil. Ortalık çok bozulmuş kızım. Çok bozulmuş yani. Haydar çok berbat oldu kızım. Yabancılar geldi, Haydar'a yerleşti. Haydar'da anlatılacak gibi değil. Kötü insanlar da geldi. Haydar'ımız bazı isme nasıl derler, layık olmayan bir isme de tabi tutulmuştu. Kötü ilaç şeklinde içmelere başlanmıştı. Hele şimdi, aman yarabbim o yabancılar, Haydar Caddesi, Cibali Caddesi oldu. Şu anda da muhtarım benim hem sporcum hem idarecim Haydar Mahallesi muhtarı. Haydar çok bozuldu. Herkes Haydar'dan kaçmaya başladı. Dişi aldıklar, o saray evleri taşlarla, topraklarla berbat olmuş. Onların aralarında kalıyorlar, yatıyorlar. Haydar'da kalınacak gibi değil. Bunun için de çok seneler evvel Fatih Kız Lisesi'ni bitiren kızlarım, liseyi bitirdikten sonra ben de onları Kozyatağı'na taşıdım. Onun için de 2'şer tane üniversite bitirdiler. Hepsi içtimai mevki sahibi oldu. Çok güzel düğünleri oldu. Çok mutlular. Ben de hayattan çok mutluyum. Zevk alıyorum hayattan. Zevk alıyorum. Hiç mutsuzluğu yaşamadım. Çünkü aile bize onu öğretti. Mutlu yaşamak, evindekini, anneni, babanı, büyüklerini mutlu etmek, küçükleri mutlu etmek, küçüklerle beraber mutlu oluşu insan hayatını etkiliyor. Yaşı uzatıyor. Ben ona bağlıyorum yaşımı. Çünkü hala mutluyum. Hala öyle huzurluyum ki çocuklarımdan, arkadaşlarımdan, dostlarımdan, eski arkadaşlarımdan, 70 senelik, 80 senelik arkadaşlarım hala hayatta olanlarla, Haydar'la olanlarla, Haydar'da doğanlarla, benim gibi Haydar'da büyüyenlerle o kadar mutluyum ki Haydar insana zevk veriyor ama Haydar muhiti biraz bozuldu. Salih Paşa'yı belediye başkanımız Salih Paşa'yı biraz güzelleştiriyor. Taht evlerinin cephelerini yapıyorlar. İslam çekiyor Salih Paşa Caddesi'ni. Bazı yerleri, binaları güzelleştiriyor. Ama Haydar'da güzelleşecek hiçbir şey kalmamış. Fatih'ten, Kadınlar Pazarı'ndan aşağı inene kadar, Cibali'ye inene kadar çok kötü bir atmosfer içindeyiz. Oranın da belediye başkanımız tarafından da nasıl bir çeki düzen verilecek, nasıl bu eskiler yenilenecek orada bilmiyoruz vallahi ya. Başkanla da bir de görüşmek lazım. Başkanımızı da çok seviyoruz yani. O da bizi çok sever. Dünya iyisi bir insan. Yani şu parti bu parti, biz parti fen bir insanı değiliz. Biz insanların insanıyız. Kim olursa olsun. Tutmadığımız bir parti de olmuş olsa onun yapmış olduğu hizmet bizim başımızın üzerinde olur. Büyüklerimizden biz böyle öğrendik. Halk Partisi'ymiş, şu partimiz, Demokrat Parti'ymiş, şu parti. Ergun Bey'imiz de
renk veriyor yani. Fatih'imize renk veriyor. Kim ne söylerse söylesin. Her cuma günü Fatih herkesin arasında dolaşır. Herkesten beraber olur. Sokak sokak dolaşır. Kimlerle arkadaşlık yapacağını bilir. Sık sık toplantılar yapar. Toplantılara çağırır, biz de çağırır. Bambaşka bir insan. Ergun Bey çok değerli bir insan. Hatta en son camide beni bir gördü. O Mazlum Başkan dedi. Burada geliyorum dedi. Yanındaki arkadaşı kimdi? Önemli birisiydi. Geldi beni tanıştırdı onunla. Ondan tanıştı. Mazlum abi dedi. Bir tane şöyle de böyle dedi. Değerli bir insan yani. Fatih'imize böyle kişiler lazım. Fener yangını. Cibali Fener yangını. Evet. Daha ziyade Fener yangını. Ben 10 yaşındaydım. Fener'de bir yangın. Cibali'den sonra Eyüp'e doğru giderken Fener muhiti vardı. Fener'de hep tahta evler vardı. Tahta evlerden bir tanesi bir yanıyor. Yan yana evler. Evler yana yana şu andaki Fatih Belediye Başkanlığımızın bulunduğu yerde orada karakolumuz vardı. Tahta binamız vardı. Oraya kadar Fener'den oraya kadar yana yana oraya kadar geldi. Oraya kadar yana geldi. Biz yangınları da çocukken seviyorduk. Neden seviyorduk? Fatih itfaiyesinde Arap kendisi simsiyah, işte bu renk gibi simsiyah bir arabamız vardı. Ama ne Arap'tı? Yangının alevin içine kendisini atıyordu. Çocukken yangın neredeyse biz oraya gidiyorduk. Araba göreceğiz diye, yangını göreceğiz diye. Öyle bir yangındı ki olacak şey değil. Fener neresi? Şimdi şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olduğu yer neresi? Orada da karakolumuz var. Oradan oraya Fener'den, Edirnekapı'dan, Fatih'ten, Saraçhanebaşı'ndan oraya kadar yana yana bütün tahta evler yanmıştı. Daha ziyade Siirtler, Karadenizlerden çok vardı. Karadeniz'in Zonguldak'tan başlayın ki Trabzon'a gidene kadar. Hele Küçük Mustafa Paşa'da Rizeliler, Karadenizler hakimdi. Bu tarafta da diğer Karadenizler oluyordu. Mahallemizde düğünler davul zurna ile olurdu. Çok güzel düğünler olurdu. Herkes oynardı, zıplardı. Vardı. Davullar çalınırdı. Silahlar, mandallar patlatırdı. Silahlar patlatırdı. Düğünlerimiz çok güzel. Düğün olsun da eğlenelim, biraz zerde yiyelim diye de biz çocuk olarak beklerdik yani. Babam da düğünlerinde yemeklerini babam yapardı. Pilavlarını, zerdelerini babam yapardı. Çok iyi bir aşçıydı babam. Evet. Pilav zerde dağıtılırdı. Davul zurna çalınırdı. Neler yapılırdı kızım böyle. Öyle düğünler yok. Çünkü dostluk vardı. Terbiye vardı. Ahlak vardı. Kimse kimseye ne laf atardı, ne yan gözle bakardı. Hepsi bir aileydi yani. Toplum bir aileydi orada. Siirtlisi, Diyarbakırlısı, Karadenizli, Trabzonlusu, Rizelisi, Karadenizlisi hepsi birdi yani. Kimse bak o Karadenizliymiş, bu Karadeniz demezdi. Herkes birbirine kardeş gibi sarıldı. Herkesin evi kapısı açıktı yani. Aile topluluğu vardı. Huzurluydu herkes. Biz öyle yetiştik. Yani. Ben de çok sünnet düğünü yaptım efendim. Sünnet mahallede davullar, zurnalar çalınır. İşte çocuk şeye gitmeden, okula gitmeden sünnet olurdu. Ben de Cağaloğlu'nda bir bahçede ben de orada Arabacılar Cemiyeti'nde sünnet oldumdu. 7 gün ilk defa sünnet olunca da elbiseler falan alındı. İlk defa dedem sünnetimi yaptırmıştı Cağaloğlu'nda. İlk defa takım elbise giydim yani sünnette. Hediyeler takılır, kurdeleler takılır. Gramofon çalınırdı. Gramofon, plak falan yoktu o zaman. Plak vardı, gramofon da. Hafız Burhan'ı çok severdim. Dedeme söylerdim, dede dedim. Hafız Burhan'ı çalsana. Hafız Burhan'ı. Doktor şarkısını çalardı. O zaman tüberküloz hastalığı var diye. Hafız Burhan bir şarkı bestelemişti. Her gün doktor gelir gider, bunu herkes merak eder. Doktor der ki zavallı kız yaprak dökümünü bekler. Böyle bir şarkısı vardı. O plağı çalardı. Yaprak dökümünde bütün hastalıklar
yaprak dökümüne başlardı. Çünkü öyleydi. Bakımsızlıktan yaprak dökümünde ölümler oradaydı. Öyleydi. O plağı çok severdim. Hafız Burhan'ın böyle bir şarkı bestelemiş. Her gün doktor gelir giderdi. Ne doktordu yani. Ne bayramlar, o bayramlar çok güzel. Kurban Bayramı'nda durumu iyi olanlar kurbanlara keserdi. Etleri ev dağıtırlardı. Bizim görevlendirdim. Bunu bu eve götür, bunu bu eve götür, bunu bu eve götür. Yalnız kurbanlarda da ciğerleri kurbanı kesen aileye ait oluyordu. O da ciğerleri kavururlardı. Bir çoluk çocuk biz de yerdik onları. Bayramlarda, şeker bayramlarında, Çorum'da şeker bayramları çocukken de kutunun içinde para toplamaya çıkardık biz. Kızılay'ın kutusu vardı. Öğretmenlerden, beni de yazar mısın öğretmen? Bana da verirsin diye. Bedava tabii, vesayetler bedava ya, para topluyoruz diye, Kızılay'ın sahibiyiz diye. Kızılay'ın bayramları da çok güzeldi. Kızılay da çok büyük bir Kızılay'dı yani. Hala da Kızılay anılıyor. Hala Kızılay diye söyleniyor yani. Kandil mi? Kandiller o kadar güzeldi. Kandillerde camiler dolar boşalırdı. Kandillerde neler dağıtıldı? Lokumlar dağıtılırdı. Kurabiyeler dağıtılırdı. Eyüp halkaları dağıtılırdı. Eyüp'ten nar gibi kızarmış halkalar vardı Eyüp Sultan'ın. Herkes giderdi. Ondan. Yalnız işte bazı unutulan kişiler de vardı. Neden bunlar akla gelmiyorlar? Ben de hayret ediyorum. Bilmiyorlar mı? 50 senesinde hava çok güzeldi kızım. Bir de baktım ki Unkapanı'ndayım. Askere gitmedim işte de. Hava çok güzeldi. Maraşal Feyzi Çakmak ölmüştü. Türkiye'de, dünyada bir tane Maraşal vardı. Maraşal Feyzi Çakmak'tı ismi de. Hala kendisinden bahsedilmiyor. Çok üzgünüm. Nereden? Beyazıt'tan cenazesi kalkacak dediler. Ben de Saraçhane'ye gittim. Saraçhane'de cenazeye katıldım. Saraçhane, Fatih Belediyesi, Karagümrük, Edirnekapı, ondan sonra Eyüp Sultan'ın da cenazeyi yukarı taşırken de ayakları kaydı milletin, yokuş yukarı çıkardı. Cenazeyi düşürür gibi olduk sardık. Maraşal Feyzi Çakmak orada yatıyor. Kimse en baştakinden en sondakine kadar hiç kimse Atatürk'ten doğru dürüst bahsediliyor ne de Feyzi Çakmak'tan bahsediliyor. Bunun da üzüntüsü içindeyiz yani. Neden Feyzi Çakmak anılmıyor? Neden Feyzi Çakmak ziyaret edilmiyor? Dünyada bir tane çakmak, Feyzi Çakmak. Bizim evde, anneannemin evinde. Nasıl biliyor musun? Benim sanki 70'e 50 boyunda resimleri evde duvarlarda asılıydı. Bu adamlar. Bir tane adam gelmişti. Feyzi Çakmak yani. Ama anılmıyor işte kızım. Neden böyle yapılıyor anlamadım ya. Neden bunlardan bahsedilmiyor? Nasıl? Aman yarabbim, Edirnekapı'dan Eyüp'e inene kadar o rahmetli olmuşlardır. O insanların sel gibi akışını gördüm. Elinde sürahiler, elinde kovalar, elinde maşrapalar, böyle bakır maşrapalar vardı. Kovalarda sular vardı. Sıcak havaydı. Şimdi milleti suluyorlar, su veriyorlardı böyle. Koşuyorlardı, ağlıyorlardı. Ama Maraşal Çakmak'tan ya kimse bahsetmiyor ya. Kimse cenazesine gidip ziyaret etmiyor yani. İsimden bahsedilmiyor yani. Milli bayramlar tabii devletin vermiş olduğu tarihlerde kutlanırdı. Tabii aileler birbirine bayramlaşmaya giderlerdi. O ona giderdi, bu buna giderdi. Komşuculuk çok önemliydi. Sırf bayramlarda değil, bayramın dışında da cumalarda giderlerdi. Birbirlerine giderlerdi. Birbirlerine yemek yaparlardı, götürürlerdi. Onlar öbürlere götürürlerdi. Çocukluk bayramlarımız çok güzeldi yani. Vatan Caddesi'nde işte Adnan Menderes'le
Ben de gençlik kollarındaydım. Vatan Caddesi'ni yaparken orayı geniş tuttuk. Ben de gençlik kollarındaydım. O söz doğrudur yani. Sizin kulağınıza da gelmiştir. Uçak mı indireceksin? Lafı orada söylenmiştir. Orası pislik içindeydi Vatan Caddesi. Dereler akıyordu. Pislik içindeydi. Sülük diye bir derelerde yetişen bir hayvanlar vardı. Kanı bozuk olan kişilere o sülük toplanırdı, yapıştırılırdı. O pis kanı vücuttan çekerlerdi. Herkes giderdi. Orayı nasıl temizlendi Adnan Menderes tarafından? Hakikaten o laf söylendi. Uçak mı indireceksiniz? Sayın Başvekilim, bu kadar geniş tutuyorsunuz burayı dedi. Benim torunum, kızım, şu anda doktor olan kızım, Ferda bile Vatan Caddesi'nde geçiş merasimlerinde mikrofonla böyle şarkı söylerdi. Şarkı söylerdi. Şiir okurdu. Ondan sonra şu anda öğretmen olan kızım Derya majör mü deniyor Vatan Caddesi'nde majör olarak en önde yürüyordu. Arkada da bütün top arabaları, yürüyüşleri, askeri yürüyüşler o en önde yürüdü. Kıyafetleriyle beraber yürüyor. Benim çocuklarım da hep böyle yetiştirdim yani. Gençliğimizde cumartesi, pazar günleri, cumartesi günleri dolmalar yapılırdı, yazlıklar yapılırdı, yemekler yapılırdı. At arabasına, dedem arabacıydı. Atatürk Köşkü'nü, Friyoğlu'da Atatürk'ün köşkünü yapan dedemin arabalıydı. Abbas Efendi. Hatta bir gün ablam anlattı. Hacer ablam en büyük ablamlardan bir tanesi. Ondan sonra Atatürk'ü hepsi ablam Atatürk'ü Friyoğlu Köşkü yapılırken görmüş. Arabalar gece gündüz çalışıyor. Friyoğlu Köşkü'nü tamamlayalım diye, erken bitirelim diye. Gece çukura düşüyor araba. Atın bir tanesinin ayağı kırılıyor. Atatürk'ün de kulağına gidiyor. Atatürk bir toplantı yapıyor. Babam da o toplantıda bulunuyor. Ondan sonra dedem de bulunuyor. Dedeme hitaben böyle yapmış. Abbas Efendi, bundan böyle gece arabalar çalışmayacak. Gece çukura düştü diye gece arabalar çalışmayacaktı. Friyoğlu'nun köşkünü dedemin arabalarıyla, dedemin arkadaşlarıyla yapılmış orası. Atatürk'ü görenler ailede çok vardı, ablalarım. Tabii çok eski bir aileyiz. Çok eski doğuşta olan kişilerimiz var. İşte biraz evvel gördüğünüz amcam işte kaç yaşında, Mehmet Mazlum. O diyor, ondan kaç sene sonra ben dünyaya geliyorum. İsmimi de Mehmet Mazlum koyuyorlar. Yemekler yapılırdı. Dedem de arabacıydı. At arabasına, yaylı araba çok meşhurdu, yaylı araba. Tangur tungur ben yapmazdı, yaylı araba. Yaylana dabluka ile böyle çala Edirne Kapı'ya gelirdik. O mezarlıkların arasında çekinmeden mezarlıkta yere halılar serilirdi. Orada yemekler yenirdi, mısırlar yenirdi, toplanırdı. Orada yemek yenirdi. Bir de Eyüp'e gidilirdi. Eyüp'te İslam Bey'de, orada çok güzel deniz kenarında yerler vardı. Oraya gidiyoruz. Ya Eyüp'e gidiyorduk at arabasından, cumartesi, pazar veya da Edirne Kapı'da yazlıkta gidiyorduk tatilimizi. Anne babalarımız oraya götürüyorlardı. Yemeklerini yapıyorlardı. Akşamdan hazırlanıyorlardı, gidiyorlardı. Biz de çocuğuz tabii gidiyoruz. Çocukken tabii Fener'de bir tiyatro vardı. Ben tabii o zaman da çok yaşlı değildim, çok da gençli değildim. Büyüklerimizle beraber, bayan arkadaşlarla beraber Fener'de bir tiyatromuz vardı. O tiyatroya gittik. Tiyatro çok önemliydi Haydar'da, Fatih'te, Fener'de. Fatih boştu. Fatih'te bir yerden başlıyordun, bağırıyordun. Biz Karadeniz Caddesi dedik. Fatih'in çarşamba tarafındaki bağrını duyuyorduk. Hamiyet Müzeyyen tepe başında şarkı okuyordu. Biz Fatih'te dinliyorduk onu. Bir şeytanlığım oldu orada ya. Sorma çocukken ya. Şimdi çocukken birbirimizi kandırıyoruz. Çocuklar dedim, saat ayarı yapalım dedim. Yapalım dedi, Mazlum dedi. 10 kişi kadar vardık.
Kimin saati doğru ise, güneş saati doğru ise o dedim birinci ödül vereceğiz. Ona bir tane kuş vereceğiz ben dedim. Oturduğumuz yer Haydar'da Kasımpaşa görünüyor. Kasımpaşa Hastanesi'nin önünde bir saat var. Gözüm o saati tanıyor, görüyor orada. Saatin kaç olduğunu biliyorum. Güneş saati yapıyoruz ya. Şimdi orada saate baktım. Saat yaptım. 15 dakika sonra dedim. Bakacağız güneş saatimiz kaçı gösteriyorsa birinciye ödül verilecek efendim. Tabii orada baktım güne Kasımpaşa'daki Fatih'ten Kasımpaşa'daki saati görüyorum. Baktım ki saat işte 11'i 20 geçiyordu. Hiç unutmam. Saat yerdeki saati de 11'i 20 geçiyordu. Şu anda dedim 11'i 20 geçiyordur dedim saat. Bir de baktılar saate 11'i 20 geçiyor. Nasıl bildin dedi. Şeytanlığım oradaki cevap, oradaki saate göre yarattım. Kuş yakalıyorduk. Kuşçuluğu da çok severdik. Saka yakardık. Babam da kuşçuydu. Çocukluğumuz da çok güzel geçti. Terbiye içinde geçti. Aranan günler, aranan aylar, aranan yıllar, aranan seneler ama nedense bir daha geri gelmiyor. Keşke gelse. Fatih'imizde Fatih kazası diye bir olay yoktu. Nahiye vardı. Ailelerin bir işi düştüğü zaman en evvela nahiye müdürüne müracaat ediyordu. Ben de resim çekiyordum fabrikada. Resim yapıyordum. Çerçeve yapıyordum. Çerçevede cam yok. Cam krizi vardı. Ancak nahiye müdüründen kağıt alırsan Haliç Caddesi, Yeşil Sarıklı Sokağı'nda oturuyorum. Ben 3. katta oturuyorum. 4. katta da nahiye müdürü oturuyordu. Öyle denk geldi. Ona yazı yazıyordum. Onu camı ondan 5 metrekare, 3 metrekare alıp eve getiriyordum. Camcıyı da getiriyordum, kesiyordum. Çerçeve yapıyordum. Resimleri çerçeveye koyup resim sahibine satıyordum öyle. Nahiyeler vardı eskiden. Fener Nahiyesi. Askerlik Şubesi Fener. Şimdi Karadeniz Caddesi'nde gençler toplandı. Lastik ayakkabı ayağımızda, takviye arkamızda, ayağımızda. Bazen çizme, Gızlevet marka çizme alıyorduk. Ayakkabı almamıza paramız falan yetmiyordu. Arkadaşlarla toplandık. Şimdi karar verelim dedik, ne yapacağız efendim? Arkadaşlar gidelim Florya'ya, denize gidelim dediler. Ben de burada top oynayalım dedim. Yok gidelim. Denize gitmenin kararı verildi. Ben de gideyim dedim. Giyinim geleyim dedim. Ne giyineceğim? Yamalı pantolonumu giyeceğim. Takviyemi çıkartacağım. Lastik ayakkabı giyeceğim. Oyalandım. Bir de geldim baktım ki bütün arkadaşlar gitmişler. Florya'ya gitmişler. Akşam oldu. Güneş batmak üzereydi. Annemle beraber oturuyordum Müftahali Mahallesi, Müftahmam Sokak, 5 numaralı evde. Baktım ki arkadaşımın annesi Haydar Camisi'nin gençken mezinliğini yapıyordu, ezan okuyordu. Baktım anneme sesi, Firdevs anne diyor, Mazlum evde mi dedi. Evde. Mazlum dedi, geldim. Buyur anne dedim. Dedi ki böyle bir, Mazlum dedi, Zeki'yi gördün mü dedi. Vallahi dedim, Zeki Florya'da gördüm. Ben dedim denize girmedim dedim. Onlar denize yüzüyorlardı. Biz çıktığımız zaman dedim, çamaşırları denizin üzerinde kumda duruyordu. Kendisi dedim denizdeydi dedim. Daha gelmedi ama dedi. Hemen çıktım mahalleye. O gün orada kimler gitmişse denize, bütün arkadaşları topladım. Dedim ki böyle Zeki'yi gördünüz mü? Biz çıkarken dedi, sen de gördün dedi. Kumda elbiseleri duruyordu dedi. Gittik Florya'ya. Baktık elbiseleri aynen duruyor. Aynen duruyor orada. Bekle. Güneş ağarmak üzereydi. Denizin dalgaları o genç çocuğumuzu, o pırlanta gibi evladımızı, Müslüman evladımızı, 18 yaşındaki, 17 yaşındaki çocuğumuzun cesedi oraya vurdu. Ondan sonra ben denizden korktum. Soyadım deniz kuşu olmasına rağmen hala burada 93 yaşında olmama rağmen hala yüzmek bilmiyorum.
Hala yüzmek biliyorum. Denizi uzaktan severim. Karşıda severim. Otururum, deniz dalgalarını severim. Ama çocuklarım hep denizde büyüdüler. Hep üst düzeyde büyüdüler. Hepsini güzel yetiştirdim. Ama ben hala yüzmek bilmiyorum. Deniz kuşu olarak. Haydar'a 120 sene evvel Siirt eşraflarından en güzel aileler Haydar'a mekan kılmışlardır. Adı geçen sokakta neydi o sokak? Sinan Cami Sokağı'na yerleşmişlerdir. Bu aileler birbirinden asildi. Mesela Kilimci soyadını taşıyan aileler, Kılıç Vuran, Işık, Esmeroğlu, Bakırcı, Yavuz, Dal, Esmer, Toraman, Payır, Karadeniz'den ise Bayraktar, şu andaki muhtarımız, bir de Bayraktaroğlu Karadeniz'den renk vermişlerdir Haydar'ımıza. 60 senesinde Haydar sineması mevcuttu. Büyüklerimizin sinemasıydı. Ben de sinemanın önünde duruyordum. Çok kalabalık olduğu zaman da hemen bir koçunu alıyordum. Dışarıda bilet kesiyordum. Kendi varlığımı, kendi dürüstlüğümü sinemanın sahibi Rüşen Karasu'ya kanıtlatmıştım. Hatta bir gün biri de dedi ki bana, geç kişiye dedi, sen bilet sat, sen biletleri ver dedi. Biletleri vermeye başladım 60 senesinde. Bir ekol oldum Haydar'da. Düşüncelerimle, mikrofonda her akşam 3 gün sonra oynayacağımızın filmini anonsa, programla anonsunu kendim konuşarak devam ettirdim böyle. 2. sene aynı şekilde oldu. 62 senesinde bu güzel çalışmalarım neticesinde sinemanın sahibi Rüşen Karasu Avrupa'ya gidiyordu kardeşiyle. Kardeş de Galatasaray Lisesi mezunuydu. Baktım bana da haber verdiler Sirkeci Emniyet Müdürlüğü'nde pasaport işlemleri yaparken. Mazlum dediler resim çektir, seni şurada bekliyoruz. Beni Avrupa'ya ödül olarak götürdüler. Ondan sonra da daha çok heves geldi. Sinemada ağırlığımı koydum. En büyük ağırlığım Haydar'a, Haydar sinemasının müşterilerine layık olacak şekilde hizmet vermeye çalıştım. Sinemanın bahçemiz büyüktü. 2'ye bölündü. 2'ye de çit yaptırdım orada. Bekarlar bir tarafa, aile bir tarafa oturdu. Haydar'ın da çok efendi, hiç kimseye zarar vermeyecek kişiler içinde bir ayrıyeten bir yer yaptırmıştım. Onlar da orada. Haydar'da bir ün yaptım. Mazlum Deniz Kuşu olarak. Haydar'da film şirketleriyle bir anlaşma yaptığım zaman gözü kapalı şirketlerle anlaşma yapıyordum. Hiç kimseye yüz kızartıcı bir olayımız olmadı. Her akşam 2000-2500 kişiye hitap ediyorum. Konuşmalarımla, anonslarımla böyle herkese kendimi sevdirmiştim. Çünkü ben de Haydarlıyım. Yanlış yapmam mümkün değil ama Haydar sinemasında da ödül almak niyetindeydim. Çok güzel günlerim Haydar sinemasına geçti. Hatta bir gün pazartesi, salı ecnebi filmleri, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günde yerli filmleri. Yerli filmlerini seçmeleri şirkette, tabii patronun durumu iyiydi. Bankada parası vardı. Şirketlere filmi oynayacağım, filmin parasını o hafta vermezdim. Şirketin giderdim, anlaşma yapardım. Kaç tane filminiz var? 5 tane filminiz var. Kaçar para? 650 lira. Yok. 5'er 100 lira. 5 kere 5, 25. Al 2500 lirayı. Bütün filmler benim. Öbür sinemaya film bırakmamak için de yazdan sinemaları Nisan ayından aldım. En kaliteli filmleri oynardım. Mikrofondan konuşurken. Hatta bir gün baktım çok alkış var. Çok da kalabalık sinema. Lütfen dikkat. Hanım müşterilerimizin dikkatine. Sizlerin rahat çocuklarınızın ezilmeden çıkabilmesi için 5 dakika sonra çıkmanızı iltiza ediyor. Lütfen oturun. Bir alkış koptu. Yine bir de bekarlar çıktı. Ondan sonra da aileler çıkınca bir alkış koptu. Neler yapmadım ki? Ve sinemada anons sonra ben yapıyordum. Filmleri ben anons ediyordum. 3 gün sonra oynayacağım filmi, bir hafta sonra oynayacağım. Pek yakında olacağım filmleri de birebir böyle mikrofondan anonsla kendim anons ediyordum. Alkışlarla. Çok sevdirmiştim. Çok da saydırmıştım kendimi. Cüneyt Arkın'a Malkoçoğlu'da bir stüdyoda bir film çekiyoruz falan. Ondan sonra
Dedim ki böyle böyle Cüneyt, ya bir gün benim sinemaya niye gelmiyorsun falan dedim. Bak seninle beraberliğimiz var falan. Dedi, ya nasıl geleyim, nerede? Fatih'te, Haydar'da falan. Nasıl dedim, araba yollarım dedim. Setten sonra bir araba yollarım, sinemaya geldi. Filmini müşterimizle seyretti. Ayrı bir hava oldu Haydar'da. Cüneyt Arkın geldi, Cüneyt Arkın geldi. Cüneyt'ten baktım bir gün telefonum çaldı, sinemanın telefonu çaldı. Açtım baktım Cüneyt Arkın telefon ediyor. Mazlum abi ben ondan 5-6 yaş büyüktüm. Mazlum abi, yarın dedi gelebilir misin dedi. Nereye dedim. Şişli Camisi'nin arkasındaki platoya dedi. Ne var o dedim. Orada bir film çekimimiz var dedi. Oraya gelir misin dedim. Gelirim dedim. Remzi Cöntürk'te mahallemizin çocuğu, rejisörü, Cüneyt'in rejisörü. Gittim. Gelirken de bana bir şeyler getir dedi. İşte istediklerini de götürdüm. Bekliyoruz şimdi film setinde. Film çekilmiyor. Rejisöre Remzi Cöntürk'e dedi, niye çekilmiyor dedim. Niye duruyorsun? Rahibi bekliyoruz dediler. Yani kim bu rahip ben dedim. Ya dediler orada, Cüneyt dedi ki, Mazlum abi burada dedi, rahip olsun dedi. Rahip olsun dedi. Bak orada var mıydı, getirmiş mi bilmiyorum, rahip olsun dedi. Bana bir rahip elbise giydiler. Nedir görevim dedim. Dedi ki böyle böyle Cüneyt Arkın gelecek, bir üfleyecek. Rahip havaya uçacak. Mazlum deniz kuşunun da kucağına düşecek. Ya dedim Cüneyt, bu olmaz, olacak şey değil. Seni dedim, niçin, nasıl tanıyorlar seni? Senin geri gözlerini açtığın zaman böyle kuvvetli bir yumruk vurduğun zaman yumruk boşa gidiyor ama film dedim kanısını isabet edilmiş gibi adam yere düşüyor. Hiç olmazsa gözlerini kapa, aç böyle yumruk vurmuş gibi var. Hadi dediler öyle var. O rahibe bir yumruk vurdu, rahip bir havaya uçtu. Benim kucağıma düştü. Hadi bir kahkahalarla böyle bana rahip elbise giydi. Filmin rahibi oldum orada. Ondan sonra başladım onlarla bazı filmler çekiyor. Yıldırım Çınar'la, Cüneyt Arkın'la, birçok artistlerle beraber oldum. Yıldırım Çınar'ı asacağız. Ben savcı yardımcısıyım. Savcı işaret ediyor. Darlasede çekiyoruz bunu. Yıldırım Gencer oynuyor. İdam sehpası geldi. İdam edilecek. Yusuf neydi o artistin ismi? Yusuf bana işaret etti. Dedi ki sehpayı yani indir. Ben gittim lavayı takacağım. Bana dedi ki bırak, ben kendimi derim, idam ederim dedi. Tabii Türk filmi çekiyoruz ya. Bir de baktım karanlıktan bir ses. Durdurun infazı. Katil yakalandı. Türk filmi ya. Tam idam edileceği zaman mı yakalandı katil? Çok güzel filmlerde çok güzel roller aldım. Cüneyt Arkın'dan beraber. Yıldırım Gencer'lerle beraber. Yıldırım'la beraber. Şimdi tabii 6. çocuğum dünyaya geldi. O zaman Küçük Mustafa Paşa'da kapalı bir yer vardı. Zindan vardı, zindan. Orada çekiliyordu. Öğlen paydası oldu. Küçük Mustafa Paşa'da bir lokantada yemek yiyoruz. Figüranlarla beraber, üst düzeyde kişilerle. Ben böyle oturuyorum. Cüneyt Arkın yanımda oturuyor. Diğer figüranlar böyle oturuyor. Şu anda Avşar'da bulundu baldızım Emine. O geldi. Dedi ki, enişte dedi, seni evde bekliyorlar dedi. Sonra da 6. çocuğum olmuş. Hayrola dedim. Dedi, isim koyacaksın dedi. Cüneyt hemen müdahale etti. Ne diyorsunuz kızım? Dedim, evden çağırıyorlarmış Cüneyt'e. Ne yapacak? 6. çocuğum dünyaya geldi dedim. İsim koymak için çağırıyorlar dedim. Hadi git kızım dedi, Cüneyt koysunlar dedi. Şimdi Cüneyt Arkın'da öyle o isim koydu. Çocuğum da şu anda Antalya'da büyük bir firmanın genel müdürlüğünü yapıyor. En küçük çocuğum Cüneyt Deniz Kuşu.
Sahil Güvenlik Komutanıydı Ayvalık Cunda Adası'nda. 10 sene sahil güvenlik komutanlığı yaptı. Bırakınca da dünyanın en zengin bir balık firması. Oğlumu kim söylemişti, oğlumu kaptı. Oğlum da oradan yakasıdır. Antalya'da şu anda. Antalya'da ev aldılar. Geldiğin zaman otelde kalma bir gün 2 gün. Al sana ev dedi. Çok zengin bir firma. Hala orada Antalya'da çalışıyor. En iyi sanatçıları Haydar sinemasına gittim. Hamiyet'i, Müzeyin'i, Adnan'ı, İbrahim'i Haydar'a getirdim. Hatta Adnan'la konuşurken üvertür sanatkar olarak Adnan çıkıyordu yani. Müzeyyen çıkıyordu. Adnan çıkıyordu, Hamiye çıkıyordu. Ondan sonra da 3. 4. de Adnan Şenses çıkıyordu üvertür olarak. O dedi bana ne kadar vereceksin mazlum demişti bana. Dedim 500 lira vereceğim demiştim. Ve okudu kendisi. Çıkarken eski bir arabası vardı. Sinemanın yanında duruyordu. Bindi. Zarfın içine koydum 500 lirasını verdim. Baktım 10 dakika sonra geri geldi. O zaman bu ne dedi bana ismine hitaben. Dedim para kaç para dedi 500 lira. Yani dedi 700 verecektin dedi. Ben de dedim ki o zaman bir gaf yaptım. Bahçe dedim Adnan'ın bahçe dedim. Mort dedim. Yani mort demek sinemaca yani boş demek. Az kişi var demek. Allah'tan kork. Kendi kendime dedim ki Allah'tan korkmazdım. Bahçede 2200 tane sandalye var. 2800 tane bilet kesmişim. 2800 kişi var. Bahçede kimse yok diyorum. 200 lira borcum vardı. Günlerce, senelerce, aylarca o parayı bir türlü Adnan'a veremedim. Adnan ölmemişti daha. Bu buluştuğumuz günler de oldu. Nerede 200 liram, nerede 200 liram dedi. O 200 liramın şimdi duruyor. Öbür tarafa gidince Adnan Bey, Adnan Şen Ses'e 200 lirayı borcumu vereceğim öbür dünyada. Çok güzel sinemalar. En güzel filmi seçme filmi. Yani kendim seyretmeden kimseyi seyretmiyordum. Hatta bazı arkadaşlara takılıyorum. 3 kişi yan yana mesela bir kişi daha burada olmuş olsa çok güzel İtalyan filmini oynuyordum. İyi Kötü Çirkin'di. Çok güzel bir filmdi. İyi Kötü Çirkin. Bazı arkadaşlar şimdi yan yana gelince durun diyorum böyle. Aklıma diyorum baktım 50 sene evvelsi geldi. Bir film oynuyordum diyorum. O filmin ismi neydi biliyor musunuz? İyi Kötü Çirkin. Yani iyi, kötü, çirkin. Hanginiz iyi, hanginiz kötü, hanginiz çirkin oluyorsunuz diye espriyle konuşuyorum böyle. Çok iyi filmler oynadım. Avrupa'nın birçok kentlerinde oynamış olduğum Notre Dame'ın Kamburlu Kilisesi vardı. Dünyaca meşhur. Belki siz bilmeyebilirsiniz. Ama sinemacılık alemini okuduğunuz zaman Fransa'da ödül almış, Fransa'da çekilmiş. Dünya iyisi bir Notre Dame'ın kambursu. O kiliseye gittim. Kilise çanlar bizim kim için çalınıyor, çanlar kim için çalınıyor diye o filmi vardı. 84'e kadar sinema çalıştım. O da birinci vizyon filmleri yazın kışlıklar oynar birinci. Birinci vizyon olarak da gözüken yazlık sinemacılar oynar. İkinci kışlıklarda oynadığı filmi. Sinemadan geliyorum. Kendi sokağıma girdim. 2 tane sinema çalıştığım sokağa girdim. Bir de baktım sokak kalabalık. Ana baba günü kahvenin önüne. Ne var dedim burada? Kavga var. Ne var? Yok dediler. Var, film var dediler. Yeni bir film. Oynuyor dediler. Bir girdim içeri baktım ki benim arabada yeni film diye sinemada oynatacağım filmi televizyonlarda oynuyor. Kendi kendime dedim ki 84 senesinde artık bu sinemacılık burada bitiyor dedi. Artık kahvelere düştüyse, televizyona düştüyse sinemacılığı bıraktım 84'te. Ama çok güzel ödüller aldım. Bütün dünyayı dolaştım. O gördüğünüz resim Alain Delon'un resmiydi. Fransa Artısı'nın bir filmini oynuyordum. Baktım öyle güzel bir resmi vardı filmde. Ondan sonra ben de aynı şekilde bir resim çektirmiştim ona benzer. Sonra işte Fransa'da Alain Delon'un şirketine götürdüler, beni götürenler. Benim resmimi gösterince, o dedi, Alain dedi, filmin rejisörü. O bizimkiler de tabii Fransızca, İngilizce konuşmasını iyi bilen kişilerdi. 2 kardeşler, sinemanın sahipleri. Haydar Spor Kulübü'nde yeni bile genç takım, 14-16'yı kurmuştuk. İşte şu anda görmüş olduğunuz sizin resmini, o zaman genç ufacık çocuktu, 10 yaşındaydı.
Ondan sonra gençlik takımda oynuyordu, genç takımda oynuyordu. Ondan sonra masa tenisim çok iyiydi. Çok iyi bir yazım var. Ankara'da Masa Tenisi Federasyonu'na katıldım. Bir yazı çıkardı Haydar Spor Kulübü Mazlum Deniz Kuşu diye beyanatlarım var orada Ankara'da. Masa Tenisi Federasyonu, masa tenisi takımım vardı. Hala var masa tenisim. Gençlik kolla genç takımım vardı. Şimdi yine gençlik takımımı kuracağım. Alt takım, amatör takım var. Geçen sene şampiyon olacaktık. Olamadık. Çünkü son maçta şampiyonluk maçımızdı. Rakibimizi Belediye Spor'un Bayrampaşa Belediye Spor'un takımı yoktu ama belediyede olan bir kulüp. Orada Bayrampaşa'daki bir kulübünle maçımız vardı. Yenersek şampiyon olacaktık. Fakat hazırlık etmiştik. Takımıma güveniyordum. Belediye sahasında Bayrampaşa'da. Sağ açım çok güzel bir çocuktu. 19 yaşında, 18 yaşındaydı. Rakibimiz de iyiydi. Sol beki iyiydi. O da genç çocuktu. Bir havaya çıktılar. Bir kafa vurdu benim çocuğuma. Çocuğumun beyni çatladı. Yerde yattı. Yağmur da yağıyordu. Zor araba bulduk. Hastaneye yatırdık. Çocuğumuzun şimdi hastanece maçlara çıkma yasağı kondu kendisine. Bu sene onsuz devam ettik. Şampiyon olduk ama bir üst kademeye çıkamadık. Çok masrafımız oldu. 380 milyar lira kadar bir masraf yapmışız kızım. Tabii bu zeka oyunu. Bunu sporculara anlatamazdım. Üyelere anlatamazdım. Kongrede, geçen ayın Mayıs'ın 20'sinde kongre yaptım. Bunların bir sakıncası yok değil mi konuşmamda? Yok. Herkes kongreyi merak ediyor. Elimde mikrofondan açılış konuşması yaptım. Geli gider tabloyu okudum. Mali raporu okudum. Birdenbire öyle geçtim mali raporunu, öyle geçtim. Bu kadar masrafımız oldu falan dedim. Şampiyon olduk, şunu olduk, bu olduk, şu kadar da masraf ettik dedim. Öyle kaldım, kimseye fırsat vermedim. Neden bu kadar masraf yaptınız? Neden otellere yatırdırdı bu çocuklar? Dedirtmedim. Gereği vardı. Çetin Esmeroğlu, değerli bir arkadaşım, as başkanım benim. Gerekeni oğluyla beraber, çocuklarıyla beraber çok yardımcı oldu. O seviyeye getirdiler. Otellerde yatırdık. Öyle deyince bu iki şık var dedim. Bu parayı şimdi dedim bu parayı ödeyebilmemiz için dedim iki şık var dedim. Birinci şık Haydar Spor Kulübü'nün bir yemekli gece yapması. Yemekli gecede bu paraların toplanması. Dedim ki ben de Haydarlıyım. Şu anda Haydar'ın başkanıyım, fakir başkanım. Haydar Spor Kulübü'ne ne gerekiyor biliyor musunuz ben dedim. Gerçekten bir yemekli gece. Ondan sonra bir sosyal çalışma gerekiyor dedim. Bu borcu ödeyebilmemiz için dedim. Başkan ne düşünüyorsun dediler. Bir yemekli gece yapalım dedim. Bu yemekli gecede gereken dedim toplantıda toplayacağımız paralar. Bir de içtimai mevki olan yerlere yazılar yazalım dedim. Bir de işte liglere katılmayalım bu sene. Liglere katılmasak bu borcu ödeyelim dedim. O zaman elimde mikrofonla bir edala böyle ama 75 senelik bir mazisi olan Haydar Spor Kulübü'nün liglere katılmama olayına siz razı olabilir misiniz? Başkanı olarak ben razı olabilir miyim? Olamayız. O zaman ne gerekiyor? Paylaşmak gerekiyor. O zaman ne gerekiyor? Paylaşmak gerekiyor. O zaman paylaşma cihetine gidelim. Bakın dedim İbrahim var, Sayman Vezne'den. İbrahim otur buraya. Ölen eşimden dedim. Elimi cebime attım, arka cebime. 5 milyar 250 lira bana maaş bağlandı dedim. Eşimin parasını dedim Haydar Spor Kulübü'ne bağış olarak bağışı başlatıyorum dedim. Yardımlaşmayı başlatıyorum. İçeride 100 kişi var, 150 kişi. Başkan beni de 3 yaz, beni de 5 yaz.
180 milyar lira 15 dakikanın içinde Haydar'a yakışacak şekilde para topladık. Hiç borcumuz şu anda yok ama yeni sezonda yine dünya kadar borçlanacağız yani. Parasız olarak bir başkanım. Devam ediyor hala başkanım. Çetin Esmeroğlu'na ben soruyorlar, ben Çetin Esmeroğlu'na bırakacağım. Dediler ne zaman Mazlum Başkanı Fatih'ten yollayacağız. Ondan sonra Haydar'a bir başkan seçeceğiz. Mazlum Başkanı aramızdan ayrılmadığı müddetçe Haydarspor'un başkanı olarak başımızda kalacak dedi. Haydar da kendini sevdirmekte çok güzel. Ben de insanları seviyorum. Çocukları seviyorum. Sporcular beni çok severler. Haydar muhitini seviyorum. Arkadaşları seviyorum. Haydar güzel bir yer. Arkadaşlara güzel bir yer kızım benim. Ne mutlu ki ben de Haydarlıyım. Babam ne mutlu ki Haydarlı. Ne mutlu ki Haydar'da amcam askere gitmiş, şehit olmuş. Ne mutlu ki bana. Şimdi toplantılara tiyatrolara götürüyorduk. Bilhassa tiyatrolara götürüyordum. Onları da ben alıştırmıştım. Taksim'deki şehir tiyatrosuna. Ben çocuklarımı maç galibiyetinden sonra tek ödülüm Tadalli. Herkes der ki şimdi 60 yaşına gelmiş sporcularım var. Mazlum Başkan bizi Tadalli ile büyüttü. Tadalli alırdım çocuklara. Galip gelseler, yenilseler, yenilmeseler bile Tadalli ile onları büyütüyordum. Tiyatrolara götürüyordum onları. Resmi dersler veriyordum. Sinemalara götürüyordum. Düğünlere götürüyordum. Ailece götürüyordum. Gezmelere götürüyordum böyle. Hiç böyle dışarıda yalnız başlarına bırakmadım onları böyle. Hep kendi çocuklarım gibi hareket ettim. Çocuklarım gibi onları sevdim. Onlar da bir büyük olarak beni sevdi. İstanbul beni sevdi. Federasyonlar sevdi. Federasyon başkanı sevdi. Ali Düşman sevdi. Bakanlar sevdi. Hala o sevginin içindeyim. Bir dediğim kim olmaz. Bu cenazelere çok önem veren bir topluma sahibiz. Tanıyalım, tanımayalım. Fatih Camisi'nden, Siitlerinden, başka memleketlerin çocuklarından, eşlerinden, büyüklerinden birisi vefat ettiği zaman Fatih Camisi, Fatih'te hemen anons eder. Benim Fulyam da, kızım da hemen herkesin telefonları vardır. Bilgilerle. Haydar'da oturan filanca vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazında Fatih Camii'de, ikindi namazında Fatih Camii'de kalır. Fatih Camisi'nde bir anda bakarız ki 100 kişi, 200 kişi olur. O gün belediye başkanı da geldiği zaman gördü başkasının cenazesinden gördü. Cenazeye çok önem veririz. Allah razı olsun diyebileceğim Emine Hanım'dan, Cumhurbaşkanı'nın eşinden bir bina yaptırdı orada. 3 katlı, 4 katlı. Haydar'da ölen veyahut da Haydar, Siirt'te ölenlerin dışında da kimler ölürse ölsün orada taziyeleri orada yemekli olarak veriliyor. Her taziyede biz gideriz. Gecede kalırız. 3 gün, 4 gün geceler taziyeler yapılır gideriz. Çok önem veririz böyle cenazeye, ölüme, dostluğa çok önem veririz. Tanıyalım, tanımayalım. Hep böyle dostça hareket ederiz. İsmimiz Haydar'da. Haydar Spor Kulübü sağ olsun her tarafa yetişiyor. Deme imajları mevcuttur. Hala herkes tarafından sorulur. Haydar'ın maçına da Haydar'ın dışında herkes gelir bizi seyretmeye, bize güzellikler yapmaya gelir. Yok. Bizim zamanımızda yoktu. İşte o bir resmim var ya, Haydarlı Mazlum diyor. İşte ben gençlik kollarında, gençlikte biraz oynamıştım gençlikte. Haydar'da. O zaman şey değildi yani daha. Federe değildi. Hep Çetin söylerler. Ya başkan Haydar'ın formasını giyer. Haydarlıyım derim. Haydar'da hiç oynamamış derdi söyler. Yani eskilerin bütün resimlerini, eski ayrılanları, eski sporcuların resmini 5 katlı binama hepsini böyle astırdım, yaptım, çektim resimleri büyüterek astım. Kulübümüz çok iyi. Bakımız şu anda. İşte biraz da başkanı da bir gün getireceğim. Yapılması gereken bir şey varsa yaptıracağız yani. 17 yaşında girdim. 25 sene çalıştım. 52 senesinde, 47 senesinde girdim fabrikaya. 25 sene bir fiil çalıştım. 72'de emekli oldum. 72 senesinde. 25 seneme bir fiil çalıştım 72 sene.
Sigorta mahkemeye verdik sendikacı olarak. Genç yaşlarımda sendikaya da atıldım. Sendikacı oldum, işçi hakkını arayacağım diye. Cabbar bir insandım böyle. Sendikacısı oldum fabrikanın. Mahkemeye verdik. 50'den evvelki hizmetlerimizin kabulünü istedik. Tabii 47'de girdiğimiz için 47-48 arası 3 sene evvelki sigortamızı kabul ettirdiniz. Sigorta 50'de kabul edeceği yerde biz 47'de emekli olduk. 47'de girdiğimiz için dedim. 50'de olacağımız yerde 47'de emekli oldum. 47 senesinde. Bir fiili 25 sene çalıştım. Daha ziyade küçükken Balat'ta, Fener'de tiyatro vardı. Tiyatroya giderdik, cambazhanelere giderdik. Zaten sinemanın bulunduğu yer, o zaman sinema yoktu. Ben sinemacılığa başlamamıştım daha orada. Orada cambazhaneydi. Boncuk Ömer vardı. Telin üzerinde yürüdü, elinde sopayla böyle yürüdü. Düşer gibi yapardı. Aşağıda halı sererlerdi. İpten böyle sererlerdi. Düşerken o ipin üzerine düşerdi. Korkarlardı. Çocukluğumuzda ona giderdik. Fatih'te Çarşamba'da bir gazino vardı. Kemal Bey diye birisi vardı, gazelen. O çalışıyordu. Onun gazinosu vardı. O gazinoya giderdik. Yenikapı, sonra da Yenikapı gazinoları oldu. Yenikapı gazinoları oldu. Piknik yapmak üzere en çok gittiğimiz yer dedem arabacıydı. Atatürk'ün dediğim gibi köşkünü yapan kişilerdi. At arabasından Eyüp'e giderdik. Eyüp'te cumartesinden yemekler yapılırdı. Tatlılar yapıldı, börekler yapılırdı. At arabasından Eyüp'e giderdik. Veyahut da Edirnekapı'da mezarların arasında çekimek yok. Onlar da yattı. Edirnekapı'da mezarların arasında tatil yapardık yani. Edirnekapı'da. Vallahi daha ziyade evlerde yemek yiyorduk. Ama gençliğimizde dışarıda saray muhallebicisi vardı Taksim'e. Galatasaray'dan Taksim'e çıkarken solda çok güzel bir yer vardı. Gençliğimiz, ben de 18 yaşındaydım falan. Genç kızların da oraya gidip geldiğini görünce çok iyi bir mekandı. Oraya başladım sütlaç yemeye, tavuk göğsü yemeye. Tatlı yemek için de Taksim'e çıkıyorduk. Saray muhallebicisine çıkıyorduk. Fatih'te de böyle güzel bir yerler o zaman yoktu. Yemek yiyecek, gençlere hitap edecek bir yer yoktu. İlk gidişimiz, ilk yemek yiyişimiz, tatlı yiyişimiz Taksim'de Saray Muhallebisi'nden başlamıştı. Gençliğimiz o. Ne zaman ki devam ederken oradaki bir gün Saray Muhallebisi'nde bir cinayet işlendi. Niyeyse iki genç birbirine girmişti. O tarihten sonra orayı bırakmıştım. Saray Muhallebisi nerede yazıyorsa oraya girip yine tatlarımı yiyordum. Tatlıyı çok seven bir kişiyim. Şu anda da ismi vermek belki reklama girer. Tatlı hastasıyım. Hasta olarak değil de severek böyle tatlı yiyorum. Eskiden bir oturuşta 750 gram kadar yiyordum. Antep'e gidiyordum baklava yemeye. Siirt'e gidiyordum büryan yemeye. Diyarbakır'a gidiyorum. Vurma tatlısı yemeye. Gıdam için her tarafa geziyorum. Gıdamı severim. İnsanları severim. Kızları daha çok severim. Hayat Mecmuası vardı. Hayat Mecmuası hep bunları yazmıştı böyle. Güllüoğlu vardı. Tatlıcı vardı. Çok güzel tatlıcılar vardı. Oraya gidip yiyorduk. Vallahi çarşamba pazarımız vardı. Bir de Mahmut Paşa'ya giderler. Hanımlar, genç kızlar evlendikleri zaman, evlenmeden evvel bütün alışverişlerini Eminönü'nde oraya giderlerdi. Oradan alışveriş yaparlardı. Bir de çok güzel bir çarşamba pazarımız vardı. Ne ararsan her şeye hitap eden, her şeyi bulunduran bir pazardı. İsim yapmış bir pazardı. Hala aktif görevlerini devam ettiriyor. Şu anda bile çarşamba pazarı Türkiye'nin her yerinden, İstanbul'un her yerinden, Avrupa'dan bile gelenler olduğu zaman Fatih'e çarşambaya nereden geldi diye soruyorlar. Çarşambamız güzel çarşamba. Mahalle esnafları çok güzel bir esnaflardan oluşurdu. Daha ziyade at arabasıyla
bütün yiyecekleri, içecekleri, meyveleri mahalle mahalle dolaşırlar. Nara atarak böyle meyvacı geldi, helvacı geldi diye bağırarak çok güzel şeyler üretirlerdi. Çok güzel şeyler satarlardı. Hiç mideye dokunacak, hayata zarar verecek hiçbir şey yapılmazdı, satılmazdı da. Esnaflarımız çok dürüst insanlardı. Bakkallarımız, hele bakkallarımız, mahalle bakkallarımız fakirlik olduğu zaman giderlerdi bakkallardan alışveriş ederlerdi. Bakkallar deftere yazardı. İsimleriyle şu kadar aldı. Öyle sayfası dolardı ki hala borç ödemiyor. O sayfayı bakkal yırtardı. Yeniden başlarlardı böyle. Almazlardı parayı, yeniden yırtarlardı. Çok güzel bakkallar, mahalle bakkallarımız. Çok güzeldi. Çok tabii. Her şeyin satılışı sokak çatı. Akşamları bozuya çıkmak. Boza, kaymak diye bağırışları böyle. Mahalle güzeldi. Babam dondurmacı. Gece dondurmaya çıkardı. Gündüz dondurmaya çıkardı. Muhallebiciydi. Okulları önlerinde muhallebi satardı. En iyi okulumuz da Karadeniz Caddesi'nde gelen ve ortaokuluydu. Okulumuz üst düzeyde bir okuldu. Oradan mezun olanlar Vefa Lisesi'ne veyahut da başka bir liselere giderlerdi. Oruç Gazi Lisesi'ne giderlerdi. Hala o liseler mevcut. Oralardan mezun olanlar üst düzeyde kişiler olmuşlardır bugüne kadar. Babam da Gelenbebe Ortaokulu'nun büfesini çalıştırıyordu. Ben 10 yaşındaydım. Çok güzeldi geçti çocukluğumuz. Güzel günlerin eseri olduk yani biz. Fatih'te, Karadeniz Caddesi'nde. Küçük Mustafa Paşa'da çok güzel esnaflarımız vardı. Şekerci Celal abi vardı. İrfan abi vardı. Satardı, baharat satıyordu. Celal abinin dükkanında da böyle 10 yaşında ben dururduk. O tuluma tatlısı yapardı. O çocuklar tuluma mı istiyoruz? Tahta tulumadan sıkıyorlardı. Makasla kesiyordu. Tatlı suyun içine atıyorlardı. Tuluma tatlısı yapıyorlardı. Çok iyi esnaflarımız, çok iyi abilerimiz vardı. Ne duruyorsunuz kapının önünde diye böyle bir kelime etmezlerdi. Dükkanda ne varsa biz niye arzu ettiğimizi, ne istediğimizi anlarlar. Onlara ikram ederlerdi bize. Para da almazlardı Küçük Mustafa Paşa'da. Haliç Caddesi'nde, Karadeniz Caddesi'nde. Tabii Hacı Ferhat Camisi'nden hiç çıkmazdık. Hele Ramazanlarda, öğlen namazlarında ezan okumak için de merdivenle yukarı çıkılıyordu böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanlar okuyorduk böyle çocukluğumuzda. Hala Haydar Caddesi'nden Karadeniz Caddesi'nin ortasında o cami duruyor. Hacı Ferhat Camisi. Türbesi de var, Hacı Ferhat Türbesi de var. Dolmuş. Taksilerin dolmuşları vardı. 25 kuruş verdik mi Unkapanı'ndan Eminönü'ne kadar. Veyahut da bir taksi tutuyorduk. 25'er kuruştan 6 kişi biliyorduk. 150 kuruşla Eminönü'ne geliyorduk. Spor mağazalardan alışveriş etmek için. Tramvay vardı tabii. Fatih'ten tramvaya biniyorduk. Ortaköy'e gidiyorduk. Veyahut da Beşiktaş Stadı'na gidiyorduk orada. Bekliyorduk böyle en güzel hevesimiz böyle. Tramvaydan Ortaköy'e geliyorduk. Şeref Stadı'nın önünde duruyorduk. Hava soğuk, kar yağıyor. Acaba maç oynanacak mı, oynanmayacak mı? Bir de bakıyoruz ki kapıdan bir görevli çıkıyor. Elinde merdivenden, bir elinde de üst tüpü, bir elinde tebeşir. Merdiveni dayıyor. Acaba tahtiye ne yazacak diye merak ediyorduk. Hava yağmurlu, karlı ya. Tehir diyorduk, üzülüyorduk. Maç oynanacak diyordu. Baba aklar, eşrefler. Böyle çok kıymetli sporcuları seyretme imkanı bulduk orada. Şeref Stadı'nda. Galatasaray Stadı dahil. Tabii medreseleri hatırlıyoruz. Fatih medreselerinde, Fatih Camisi'nin arkasındaki medreselerin önünde top oynuyorduk. Çok eski medreseler vardı. Yurtlar vardı orada. Askerlik şubesi de vardı. Hatta orada çok bakımsız bir medrese vardı. İşte 50 senesinde, belki de onu daha evvel de söylemiş olabilirim. Bir de baktım ki 50 senesinde ben resmen çok merak ettim. Sesade başında fotomodada da çalışıyordum. Fabrikada resim çekiyordum. Taplarını da fotomodada yapıyordum. Dediler ki Fatih Camı'nın oraya Adnan Menderes gelecek dediler. Geldik oraya Adnan Menderes'e. O yapıya girdi elinde fenerle beraber. Medreselere girdi. Çok güzel
Orada şeyler okundu yani, dualar okundu. Genç talebeler orada yetişti. Ya, çeşme vardı tabii. Her mahallede bir çeşme vardı. Kovalarla, sırıklarla iki tane kovayı bağlıyorduk böyle. Sırıkla böyle sırtımıza alıyorduk. Eve taşıyorduk. Evde terkozu yoktu tabii. Çeşmelerden suyu alıyorduk. Hatta çok önemli bir çeşme. Haydar kulübümüzün önünde vardı. O sırada Haydar'da bir yangın vardı. Fahrettin Kerim Gökay hem İstanbul valisi hem belediye başkanıydı. Oradaki yangına geldi. Hala şimdi o çeşme şimdi tamir ettiriliyor. Bu ne dedi burada dedi. Ancak böyle kendi sesiyle çeşme efendim niye akmıyor dedi. Akmıyor efendim. Aksın bu çeşme dedi. Hakikaten bir müddet sonra o çeşme aktı. Fahrettin Kerim gibi öyle ne bir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne de İstanbul Valisi daha görmedik. Horozun sesini kesti. Horozun sesini kesti. Klakson yasağını koydu. Klakson yasağını koydu. Çünkü köprü yoktu karşıdan karşıya geçmek için. Kabataş'tan motorlarla, arabalıyla karşıya geçiyordu. Herkes çabuk geçeyim diye arabalara şey taktı. Can kurtaran işi gibi tanıyor. Ona bir kızdı vali, belediye başkanı. Zeki Müren'in takmış olduğu o kornayı bile oradan çıkarttırdı vallahi ya. Halka çok önem verirlerdi. Çok sevgiyle bakarlardı. Halkın ezilmemesi için, halkın yanında olmak için can atarlardı. Hiç çekinmezlerdi. Yangın var mı? Düğün var mı? Cenazeme var mı? Hepsi bulunurlardı. Tabii o zaman tahta binalardı. En fazla 2 katlı. Tahta merdivenden yukarı çıkıyordu. Sen yürüdükçe tahta bina sallanıyordu. Ama sağlıklıydı. Sağlıklıydı. Tabii tahta kurusu, yazıda tahta kurusu çok olurdu. Şimdi Karadeniz Caddesi'nde hala yıkılmamış bir eser var orada. Eski betonlu Karadeniz Caddesi'nde duruyor. O beton üzerinde yapışkanlar vardı. O yapışkanları topluyorduk. Yatağının etrafına seriyorduk. Tahta kurusu gelirse onlara yapışsın bizi yemesin diye. Yani ne günler, ne günler ya, ne günler. Çocukluğumuz ne günler geçti, ne günler geçti. Herkesin gıptayla bakacağı şeyler. Ahlak, saygı, sevgi, hürmet, her şey vardı. Hele bize karşı, çocuklara karşı ailelerin bu kadar duyarlı olması, iki aile birbirine kavga mümkün değil. Çocukları kavga ederken büyükler çağırıyordu. Bir tokat ona, bir tokat bana atıyorlardı. Hadi bakın ikisi topunuzu oynayın diyorlardı. Her kapı açık. Herkes birbirine saygılı, sevgiliydi yani. O zaman karşıya canları sıkılan komşular birbirine sesleniyordu. Davul zurnalar çalınıyordu gece yarıları. Gramofonlar çalınıyordu. Oturuyordu, çaylar demleniyordu. Şimdi ise maalesef hiçbir olmuyor. Ne komşuculuk kaldı, ne ev komşuculuğu kaldı, ne dostluklar kaldı. Aynı binada oturuyorsun, beton binalarda oturuyorsun. Çocuğunun nişanını yapacaksın. Çocuğunun kına gecesini yapacaksın. Bir üstteki saat 11'i geçiyor. Tekmeyle vuruyor. Yatacağız artık, kesin bu gürültüyü diyorlardı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Herkes eve, kapıyı ip vardı. Çekerdin ipi, girerdin. Biz çocukluğumuzda hep böyle yabancı yerleri değil de komşularımızın evine girerdik. Tel dolaptan yemeklerini yerdik. Tuvalete giderdik, affedersin. Küçük şeyimizi yapardık orada. Haydar çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir cadde vardı. Herkes bir saray evleri vardı. Dediğim gibi Siirt'ten gelenler, Haydar'da da bir kısmı konaklar vardı. O konaklardan bir kısmı Vefa'da da konaklar vardı. O büyük konaklarda 30 metre, 40 metre sadece salonlarıydı. Hep orada düğünler olurdu. Çok güzel caddeleri vardı. Haydar Camimiz vardı. Hacı Ferhat Camimiz vardı. O camilere giderdik çocukken. Çok güzel, Haydar çok güzel. Şimdi Haydar çok berbat oldu. Yaşanacak yer kalmadı. Oturulacak gibi değil. Onun için de kızların liselerini bitirdiği zaman
Ben çocuklarımı, kız çocuklarımı aldım. Karşıya götürmüştüm. Çünkü orada kızlarıma verilecek hiçbir şey yok. Şu anda tabii ben sadece taşındım oradan. Kozyatağı'nda oturuyorum. Fakat Aydarspor'un çok eski bir az da olmamış olsa bir sporcusuydum. Aydarspor Kulübü'nün idarecini yaptım. İşte 45-50 sene yakın ve bir zaman içerisinde de Aydarspor Kulübü başkanlığını yapıyorum. Parasız bir başkanım ama bir ismim var. İsmimle istediğim yerden istediğim kadar yardımlar alabiliyorum. Beni seviyorlar. İstanbul beni seviyor. Federasyonlar seviyor. Cumhurbaşkanları seviyor. Bakanlar seviyor. Gençlik spor seviyor. Kendimi çok sevdirdim. Kendim cebimden 40 para harcamadan da istediğim kadar kulübe yardım talebinde bulunma lütfunda bulunduğum kişilerden yardım alabiliyorum yani. Fatih tamamen çok değişmesi lazım. Haydar'ın bir kere ortadan kalkması lazım. Karadeniz Caddesi değişmesi lazım. Haliç Caddesi çok güzeldi. Hatta Menderes tarafından yapılan bir caddeydi. Hala o caddeye döşenen taşlar hala daha aynen şekilde duruyor. Büyüklerimizin Haydarlı oluşu bizi onurlandırıyor. Çünkü çok güzel Haydar'da, konaklarda büyüklerimiz oturdu. Sevdiklerimiz aileler oturdu. Dışarıdan gelen ailelerimiz oturdu. Dediğim gibi Siirt'ten, Karadeniz'den gelen ailelerimiz oturdu. Terbiye vardı. Oradaki okullarda görevler aldım. Haydar'da büyüklerimiz orada yetişti. Orada okudukları için bizim kendi öz mahallemiz, öz kazamız, öz nahiyemiz olduğu için Haydar'ı el üstünde tutarız biz. Nereye gidersek gidelim, Haydar'dır.